Evet. Sağda kayıt kullanıyor. Ses. Sağ ayakta bunda kulaklıkta. Böyle anlaşılıyor. Aktör bakın. Ben çok. Tabağı bomba. Yok o bir şey. Mikrofon niye çalışmıyor? Ters. Ben koyayım. Tamam. Tamam. Başkanım kürsü konuşacaklar değil mi? Açılış konuşması burada olacak hepsi. Tamam. Ben mikrofonu şuraya bırakayım o zaman. Furkan. Konuşma başladığında ses yok. Bu şekilde. Başka katılımcı olur mu acaba? Şimdi kürsü burada ya, bu tarafa doğru olsak daha hoş olur. Görsel açıdan. İyi olurdu. Evet. Gelen yoksa en azından boşlukları dolduralım. Onlar oradan bakıyorlar zaten. Hayır, orada da ekran var. Görüntü almak açısından boş olur. Gelenler var, tamam. Ayarlasak da kendi şurada dursak nasıl güzel olur. Nerede? Plakette. Kim getirdi? Nereye getirdi? Şuradaydı. Şu masanın üzerindeyiz ama.
Farkında olabilir. Onda açılış var. Değerli hazırlar, 2 gün sürecek olan Doğu Türkistan çalıştayımıza hoş geldiniz. 35 milyon insan ne istiyor? 35 milyon insan özgürce yaşamak istiyor. Hiçbir endişe, hiçbir korku duymadan her insanın doğuştan hakkı olan rahat bir şekilde yaşamak istiyor. Bunun mücadelesini veriyor. İşte bugün burada onun için toplandık. Doğu Türkistan'da mevcut yaşanan durum, şimdiye kadar yapılanlar, bundan sonra yapılması gerekenler neler? Bunları konuşacağız. Etraflı bir şekilde, etraflıca konuşacağız. Şimdi ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu organizasyonun yapımında, organizasyonun bu noktaya gelmesinde birinci derecede emeği geçen Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak'ı konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Evet. Yeni son bir bilgi geldi. O yüzden Kur'an-ı Kerim okuyarak başlayacağız. Daha sonra İstiklal Marşımız. Ondan sonra da normal akışımıza geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Cemaatler şu kalan şehitlerimizle dua kılıyoruz. İlahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina ve habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey Allah, bu sorun ikamimizin günahını affetsin ya Allah. Vatanımız şeref Türkistan'da zalimlerden zulmünün qoğdaş yolunda şehit boğan barlıq şehit şuhadalarının günahlarını affetsin ya Allah. Ularga cennet-i firdevsine takılsa ya Allah. Ve şundakla azam vatanımızdaki müstakillik için küreş kılattan boş yolda medeni, dinini atavattan kırımdaşlarımızın yolunu uçuksa ya Allah. Hizmetlerinden muvaffak kılsa ya Allah. Hemimizin özlerinin dergahına dinimizni, milletimizni, toprakımızı qoğdaş yolda şehitlerden buluşumuz istiyor ya Allah. Ve şundakla özününki abroyini, vatanını, tuturuğunu, dinini qoğdaş için cenni oturup yalaydıgan, melni oturup yalaydıgan, iradelik, gayretlik mümin Müslümanlardan istiyor ya Allah. Ve şu sorunu hazırlap, vatanımızdan müstakillik için cefa çeken her bir kardeşimizga ve bu sorun kelgan kardeşlerimizden her bir kademlerine ecir azim atar ya Allah.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Evet. Şimdi bütün şehitlerimiz için, Doğu Türkistan'da bu mücadeleler uğrunda şehit olanlar için, Türk dünyasında bu mücadeleler iyi verip orada şehit olanlar için kısa bir saygı duruşu, daha sonra da ardından İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz. Hepinizi ayağa davet ediyorum.
Evet. Değerli hazırım, ufak tefek aksaklıklarımız olabiliyor. Bundan dolayı affınıza sığınıyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Türk Dünyası Dayanışma Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak'ı buraya davet ediyoruz. Cümleten selamünaleyküm. Çok kıymetli misafirlerimiz, değerli hocalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, kadınıyla erkeğiyle uzaktan yakından gelerek bizleri onurlandıran Doğu Türkistan davasına gönül vermiş yiğit insanlar. 21. yüzyıl dünya denkleminde Doğu Türkistan'a bakış adlı çalıştayımıza hoş geldiniz. Çalıştayımız Doğu Türkistan'ımıza ve Türk dünyasına hayırlı olsun. Değerli gönül dostları, 2 gün boyunca konuşacağımız Doğu Türkistan'ımızın yine ve tarihi süreç içerisindeki önemli şahsiyetleri kısaca göz atacak olursak, Doğu Türkistan toprakları, Batı Türkistan'ın doğusundaki Tanrı Dağları'ndan başlar, Japon denizinde biter. Yani 1.816.000 kilometre kare olarak bahsedilen Doğu Türkistan bölgesi aslında daha büyüktür. Japon denizine dayanır. Bugünkü Çin'in başkenti Pekin denilen şehrin asıl adı Hanbalık'tır. Ve Hanbalık olarak kendisine başkent yapmış Kubilay Han'ın 17 yıl hizmetinde bulunan Marco Polo seyahatnamesinde Doğu Türkistan bölgesini Büyük Türkiye diye adlandırmıştır. İşte Büyük Türkiye denilen bu topraklar öz ve öz Türk toprağıdır. Sonuncusu 1949 yılında olmak üzere tekrar işgal edilen 40 milyon Türk'ün yaşadığı bu topraklar Türk toprağı olma özelliğini kaybetmemiştir. Değerli gönül dostları, Doğu Türkistan çok daha evveliyatı olmasına rağmen 845 tarihinden sonra Türk dünyasının merkezi konumuna gelmiştir. Büyük bir bölümü Uygur Türk'ü olmak üzere başka Türk boylarında barındırır. Çok daha evveliyatı dedik. Yani Çin Seddi'nin yapılmaya başlandığı milattan önce 400 yıllardan bahsediyoruz. Bu tarihlerde biz Türklerden korunmak için biliyorsunuz Çinlerle ezeli ve ebedi düşmanlığımız devam ediyor geçmiş tarihten günümüze kadar. Bizlerden korunmak için 8-12 metre yüksekliğinde 6,5 metre genişliğinde yeryüzünün en büyük duvarını örmüşlerdir. Çin Devlet Ölçme Haritalama Dairesi'nin verilerine göre 8.851 kilometre uzunluğundadır. Bu duvar her ne kadar savunma amaçlı yapıldıysa da esasen biz Türklerin Çinliler dünyanın başına bela olmasın diyerek 8.851 kilometrelik bu duvarın arkasına hapsettiğimiz ve gerçekten de dünyayı istila etmelerine tam 2400 sene geciktirdiğimiz bir yapıdır. Bundan sonra Çin'in yeryüzü istila hareketinin sorumluluğu bütün dünyaya aittir. Yani biz Türkler olarak Çin yayılmacılığını yaklaşık 2400 sene önleyerek vazifemizi yapmış olduk. O coğrafyada Türkler, Uygur Türkleri çağında yerleşik medeniyetin zirvesine çıkmışlardır. Hotan, Turfan, Beşbalık, Urumçi, Aksu, Yarkent, Kaşgar, Karabalgasun gibi şehirler kurulmuştur. Kumaşçılık, halıcılık, çinicilik, ziraat,
sanayi ve ticaret, sanat, özellikle duvar süslemeleri konusunda çok ileriye gidilmiştir. Uygur Türkleri Göktürkler gibi yazılarını ağaca, tahtaya değil, kağıda yazmışlar. Üstelik matbaa klişeleri yaparak Çin'den daha üstün ve güzel baskı tekniğine kullanmışlardır. Ayrıca madeni işleme ve kullanma teknikleri Çinliler tarafından da taklit edilmiştir. Osmanlı döneminde diğer Türk coğrafyaları ile olan ilişkiler Doğu Türkistan'la da dönem dönem kurulmuş ve kesilmeden günümüze kadar gelmiştir. Özellikle son 150 senede elimizdeki belgelere göre Doğu Türkistanlı Türkler Atalık Gazi Yakup Bey önderliğinde 1864 yılında Kaşgar Hanlığı'nı kurduktan sonra Yakup Beyleri ve Osmanlı hükümdarların onayıyla resmi olarak Osmanlı Devleti'ne tabi olmuşlardır. Yani gönül bağımızın dışında sınır bağımız da yaşanmıştır tarihte. Fakat bir müddet sonra Çin saldırıları hazmedemedikleri için bu yapıyı kurulmuş olan devleti, Çin saldırıları artınca Yakup Bey, Seyit Yakup Han Töre'yi elçi olarak Sultan Abdülaziz Han'a göndermiş ve istedikleri yardım Sultan Aziz tarafından pek çok kez karşılanmıştır. O dönemdeki Osmanlı-Türkistan ilişkilerini gösteren bazı belgelerimiz var. Bu şeyler yazıyor mu? Tamam. Ekrana yansıdığı gibi bu belgeler gerçekten o dönemdeki yapılan yazışmalar, divanın almış olduğu kararlar, bizzat Sultan Abdülaziz Han'ın yazmış olduğu fermanlarla Yakup Han arasındaki gelişmeleri, onlarla olan ilişkileri bir fiil göstermektedir. Bu çalışmalar devam ederken Osmanlı Devleti bu bahsetmiş olduğumuz 1864 yılından 1877 yılına kadar olan dayanışma çalışmaları, birlik ve beraberlik çok uzun, gelecekte müthiş bir şekilde Osmanlı coğrafyası, Türk coğrafyasıyla birleştirerek geniş coğrafyalara hakimiyet sağlanacağını görenler Rusya ile Çin kendi aralarında bir anlaşma yaparak Osmanlı Devleti'ni baskı altına almak, dolayısıyla bu vesileyle Kaşgar'da kurulan devletimizi yıkmak maksadıyla bir plan hazırladılar. Ve biliyorsunuz bizim 93 Harbi dediğimiz 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı başlayınca ister istemez bizim de bu yardımlarımız o bölgeye azaldı. Bu savaş 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı bizim büyük felaketle sonuçlanınca şu anda otelimizin bulunduğu yerden 3-5 kilometre kadar ilerisindeki Yeşilköy'de Ruslar karargah kurunca maalesef biz o zaman Doğu Türkistan'a yardım götüremez olduk. Çünkü kendi başımızın çaresini arar durumdaydık. Ve böylece Osmanlı Ruslarla burada müthiş bir savaş içerisinde, mücadele içerisinde bulunurken de ne yaptılar? Çinler geldi, 1878 yılında Doğu Türkistan'ı işgal ettiler. Bunu da Pekin gazetesinde o zamanki tarihli 16 Mart 1878 tarihinde bunu da duyurdular. Yani Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgal edildiğini resmi olarak duyurdular, yayınlayarak duyurmuş oldular. Bu işgal karşısında Emir Seyit Yakup Han Töre, o dönemde Sultan Abdülaziz'den sonra tahta geçen Sultan Abdülhamit Han'dan her ne kadar yardım talebinde bulunmuş ise de dediğimiz şartlar gereği bu yardım azalmıştır, yani yapılamamıştır. Fakat Uygur Türklerinin bu işgalden sonraki mücadeleleri bitti mi? Bitmedi. Çalışmalarına, mücadelelerine devam ettiler. Ve 1878 yılından sonraki 55 sene sonra 1933 yılında Hoca Niyaz Hacı'nın Cumhurbaşkanlığında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. 1934'te bu sefer de Rus Kızıl Ordusu harekete geçerek
devleti laikti. İşgalde bu sefer önce Çin işgaliydi, sonra Rus işgalini yaşadık. Ve müthiş de katliamlar yapıldı maalesef. Yani günümüzdeki yapılanların geçmiş tarihinde de yaşadıklarımız belgelerle sabit. Orada bizzat Kaşgar Emniyet Müdürü işgal edildikten sonra Kaşgar Emniyet Müdürü olarak atanan Rus Marlonov günde yaklaşık 6.000 kişiyi kurşuna diztiklerini anılarında yazmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında 1943 yılına geldiğimizde Rusya Almanya'nın işgaline uğradığı için Doğu Türkistan'dan çekildiler. Bunu değerlendiren soydaşlarımız, Türkler, ikinci bir devleti 1944 yılında Milli Devleti kurdular. Ali Han Töre'de Cumhurbaşkanımız olmuştu biliyorsunuz. 1944 yılında yeniden kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, komünistlerin iş başına geldiği 1949 yılına kadar devam etti. Fakat Mao'nun söz vermesine rağmen işgale uğramış ve halen komünist Çin işgali altındadır ve kurtarılacağı günü beklemektedir Doğu Türkistan'ımız. Ömrünü bütün Türk dünyasındaki esir Türklerin komünist işgallerden kurtarılmasına adayan rahmetli Alparslan Türkeş, Komünist Rusya'nın eski adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Türk devletlerini, Türk Cumhuriyetlerini görünce bizlere bu dağılma sürecini biliyorduk ve bekliyorduk. Merak etmeyin, çok geçmeden Çin'de dağılacak ve işgal altındaki Doğu Türkistan'da bağımsızlığına kavuşacaktır demişti. Onun içindir ki rahmetli Alparslan Türkeş'in seçilmiş son İstanbul İl Başkanı olarak Doğu Türkistan davasını rahmetli başbuğumuzun bizlere emaneti olarak görmekteyiz. Çin'de toplama kamplarında zulme, işkenceye uğrayan, asimile edilmek için her türlü metodu 40 milyon Müslüman Türk'ün üzerinde oynandığı bir durumu elbette ki kabul edemeyiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? Eğer biz Allah'ımıza dayanmazsak, hakkın ve haklının yanında olmazsak, bunun hesabını kolay veremeyiz. Bu dünyada iki seçeneğimiz var. Ya mazlumların yanında olacağız, ya zalimlerin yanında olacağız. Biz mazlumların yanında olmayı kabullendik. Birileri de zalimlerle yürüyor. Ama tarih boyunca onlar da zalimler anılacaktır. Bu dünya firavunları gördü, Nemrutları gördü. Nemrutlarla, firavunlarla beraber olanlar hiçbir zaman hayırla yad edilmiyor. Firavunlar da var, yarın da olacaklardır demişti. Bölgede inkar edilse de insan hakları ihlalleri maalesef günümüzde de bütün acımasızlığıyla sürmeye devam ediyor. 2019'un başında hepinizin takip ettiği gibi bölgeye giden bir heyet olmuştu Avrupa Birliği'nden. Bu Avrupa Birliği heyetin yetkilisi, yani 3 kişilik bir heyetti bu. Bu ziyaretleri tamamladıktan sonra basına vermiş olduğu beyanatta şunu söylüyor. Üç günlük bu ziyaret yapılmıştı. Urumçi ve Kaşgar'da şehirlerinde incelemeler yapılmıştı. Ardından bunlar söylemiş oldukları yaptıkları açıklama şu. Maalesef bütün gölgelemelerine rağmen, karartmalarına rağmen buradaki zulmün, işkencenin, asimilenin izlerini gördük demişlerdir. Değerli arkadaşlar, günümüzde Amazon ormanlarının derinliklerinde bile saklı, gizli bir şey kalmadığı halde Çin yetkililer Müslüman Türk'ün yaşadığı bölgelere bırakın giriş yapmayı, yaşadığımız teknolojik çağda bile aileler arası erişime izin vermiyorsa maalesef burası sözün bittiği yerdir. Son dönemlerde yapılan girişimler neticesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri önümüzdeki hafta Çin'i ziyaret edecek. Bunu takip ediyorsunuz herhalde. Ve Türkistan bölgesine de geçecek.
23 Mayıs'ta başlayacak ziyarette Yüksek Komiser bu kapsamda Doğu Türkistan'ın Kaşgar ile Urumçi kentlerinde ziyaret edeceklerini beyan ettiler. Programlarını almışlar. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak bu ziyareti bizler ve arkadaşlarımız sonuna kadar dikkatle takip edeceğiz. Biliyorsunuz ki böyle bir ziyaret devletimiz tarafından da talep edilmişti. Tayland'da yapılan Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanımız Çin Dışişleri Bakanı ile yapmış olduğu görüşme neticesinde, yani bu görüşmeden sonra Türkiye'den 10 kişilik bir heyetin Doğu Türkistan'a gitmesi konusunda da mutabakat sağlanmıştır. Teknik çalışmaları devam ettiği bu ziyaretin de en kısa zamanda başlamasını arzu ediyoruz. Beklentimiz Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın insanca yaşamalarını görmektir. Bu dua ve temennilerle hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Süreç sonrasında, yani iki gün devam eden çalıştayımız sonrasında yapılan görüşmeler neticesinde sonuç bildirgesini ayrıca açıklayacağız. Tabii ki buradaki değerlendirmeleri aldıktan sonra. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanı'na teşekkür ediyorum. Şimdi de Bağımsız Uygur Hareketi'nin lideri Ümit Hamit Bey'i konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Assalamu alaikum. Kadirlik kıyırdaşlar, vatandaşlar, hanımlar, efendiler. Merhabalar, sevgili misafirler. Benim Anadolu Türkçem iyi olmadığı için ve Uygurca konuşmayı düşündüm. Bence hepiniz anlarsınız. Uygur Türkçesi olarak. Biraz daha yaklaştırın. Assalamu alaikum kadirlik kıyırdaşlar. Bugün Uygur Hürlük Münbiri ve Türk Dünyası Dayanışma Yardım Derneği birlikte orlaştırgan Şarkı Türkistan'ın kelgüsü istikbali için özara fikir almashtırıp karar kılıp Şarkı Türkistan'ın bunun dinkin hayatı ve yaşayatkan 35 milyon Türkiye halklarının ve Şarkı Türkistan'ın yerlik ilgilerinin cümleden kelgüsünün kanda bolğanlığı hakkında bir özara plan proje kurup çıkış için ve onu dünyaya bizninki bunun dinki İnqilab yolumuzni, milliy mustaqillik yolumuzni dunyoga jaka qilish uchun hammalar bilan birga 2 kunlik yig'ilishni qaror qilib, hammalarni birga da'vat qilganligimiz uchun va sizlarning birga kelib qatnashib berganligingiz uchun qimmatli vaqtingizni chiqarib chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Tashkilotimiz hammalarga Turkiyada yashayotgan barliq qarindoshlarga mushu sorunni mishaga hozirlab bergan Türkiye Cumhuriyeti'ge, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardım Derneği'ge, Sayın Halit Kanak Bey'ge, herkese çok teşekkürler ederim. Rahmet sizlerge. Biz Şarkı Türkistanlıkla Şarkı Türkistan davasını hemimiz bilimiz bir yerde hemen Şarkı Türkistan meselesi hakkında hiç kaysınlarga tepsili açtık. Lekin ötüp ketken işkişilik içinde Şarkı Türkistan'da buluvatkan Xitay'nın kanlıq kırgınçılıklarını, ırkı kırgınçılıklarını tonup Amerika başçılığındaki 7-8 devlet, Kanada, Angliya, Gollandiya qatarlıq devletler bizge buluvatkan bu zulmlarını, ırkı kırgınçılıklar dünya jakalaşqa Vietnam mağamlısı insaniyetke karşı cinayet deb e'tirof qildi. Yani gayri buğan istatistiklar qaragан chaqda taxminan 2 milyonga yaqin Şarkı Türkistanlık, Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız qatarlıq bizning xalqlarimiz Xitayning ötüp ketken 5 yıllık mushu diktatör zulmü içinde öldürülgenligi qiyas qilinmoqda. 7-8 milyon en azda insanınki jaza lagerlarida, zindanlarda, o'xshash bo'lmagan öldürüş lagerlarida yetivatqanligi ve ba'zilarining nakah bulup minglab insonlarning qo'yib berilgan bo'lsa-mu, chiqqandan keyin o'lib ketayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Gerçi Xitoy dünyanınki özü qaratgan kuchlik inkasını tuygan bo'lsa-mu, Şarkı Türkistan'da yaşayotgan
Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz qatorliq bu yerlik egilariga bu haqiqiy xalqqa qaratgan zulmini 1 minutni to'xtatmay davom qilmoqda. O'tgan bo'lib bu Uyg'urlarning Doğu Türkistan davası Türkiye'de ve G'arbda tonilgan maşı 35 yıl, 40 yıl içinde bo'libmi? Tonilgan maşı mezgillerde. Bütün dünyadaki teşkilatta qo'lining berishicha, aktivistlar qo'lining berishicha bizning milliy da'vomizni qilib kelgan bo'lsakmi, bizning vaziyatimiz kun sari nacharlashib mangdi. Eng aqsa bugun kelgan chaqda bugungi ahvolimiz Xitoy hatto o'zininki davlat qurolini foydalanib shu yerda yashayotgan Sharq Turkiston yerlik egilarini butunlay yo'q qilib o'tish girdoviga olib keldi. Dunyoninki Amerika boshliq dunyoninki hatto Uyg'urlarga chiqargan o'xshash bo'lmagan qonunlari dunyoga e'lon qilingan bo'lsa-mu, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtat deb jakalangan bo'lsa-mu, bo'lib o'tib ketgan 1-20 yil, 2 yil mediada Sharq Turkiston masalasi birinchi o'rinda turib kelayotgan bo'lsa-mu, Xitoy bunga qat'iy pisand qilmay, buni davom qilmoqda. Sababi Xitoy o'zining bir balvoq bir yo'l projesi orqali Sharq Turkistonni chiqish nuqtasi qilgan mushu yo'lni besib o'tish bilan birga Markaziy Osiyoni, yana bir yo'nalishdan Sharqiy Janubiy Osiyoni ve Hindi Tinch okeanini jumladan shu orqali Yevropani butun dunyoga ve bütün dünyanı özünün qo'l ostiga olib, bu yerga ta'sir qilmoqchi, butun dunyoga kengayib, dunyoga tahdid olib kelmoqchi va olib kelyapti. Sharq Turkiston Xitoy kommunist tarafida besilingandan keyin bizning yashagan dardlarimiz, bizning uchragan qirg'inchiliklarimiz butun dunyoga aslida ayon. Lekin Xitoyning olib berayotgan kengaymichiligi dunyodagi kuchli davlatlarningki davlat manfaatiga daxl yetmagachga bizni e'tirof qilmagan edi. Da'vorimizga quloq solmagan edi. Bo'libmi shu o'tib ketgan 4-5 yil ichida Xitoy iqtisodiy jihatdan, askariy jihatdan, har jihatdan kuchlanib dunyoga tahdid qilgan bir o'rin kelganligi uchun Sharq Turkiston xalqining yilda emas, 70 yildan beri ko'rayotgan bu zulmini oxiri e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Chunki o'zininki manfaatiga daxl yetkazish uchun. Ammo biz mushuningga ham rahmat etamiz. Mushuningga ham rahmat etamiz. Lekin shuni bilish kerakki, Xitoyni bugun Xitoy qilgan zaten g'arb davlatlari edi. Ular kommunistdan e'tiboran bu Xitoyni iqtisodiy jihatdan, bularni iqtisodiy jihatdan kuchlantirib, bularni demokratik bir davlatga aylantirib, bular bilan cho'ng tijoriy iqtisod olib boramiz, mushuningda manfaat ko'ramiz deb mashda siyosat olib borgan edi. Bu siyosatninki Xitoy qurilgan shu kundan bugungacha bo'lgan baliq olib borgan bu siyosatning butunlay xatoligi hozir xalqarada o'tirib chiqdi. Bo'libmi Amerika boshliq nurg'un cho'ng davlatlar Xitoyni demokratlashtirsak, bu yerda inson haqlari bo'ladi, u bu degan siyosatlar olib borgan. Gerçi bu bizga bevosita taqashmizmi? Bu deganligim, chunki Sharqiy Turkiston Xitoyning zimini emas. Sharqiy Turkiston Xitoy tarafidan besilgan, ishg'ol qilingan zimin. Buni dunyo bilish kerak. Biz Xitoyning ishki kishilik huquq masalalari, Xitoyning inson haqlari masalalari, qatorliq masalalarning bizning uchun albatta muhimligini bilamiz. Uyg'urlarmi inson, u yerga Qozoq, Uyg'ur, Qirg'iz, Sharq Turkistonda yashayotgan butun xalq inson. Ularga kishilik huquq kerak, inson haqlari kerak. Lekin bu yerda bir masala bor. Sharq Turkistonda e'tiboran bir zimin Xitoy tarafidan ishg'ol qilindi. Ishg'ol qilinmagan zimin dunyo tarafidan e'tirof qilinmayotdi. Biz bu yerga yig'ilishimizdagi sabab har qaysilarning odamlarning, siyosatchilarning, professorlarning, doktorlarning, erboblarimizning, aktivistlarning hammasining o'zaro fikrini almashtirish, shularniki dokladlarini anglash, shularniki yangi strategiya yo'llarini anglash orqali biz dunyoga yangi bir harakat yo'li, ya'ni dunyoni shunga xitob qilamizki, Sharqiy Turkiston Xitoy tarafidan besilgan zimin, Sharqiy Turkiston xalqi, ya'ni Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izdan iborat shu Sharqiy Turkistonda tarixdan beri yashab kelayotgan xalq o'zining vatanini qaytarib olib, mustaqil bo'lishni istaydi. Buni dunyoga jakalaymiz biz. Dünya Xitoyninki Uyg'urlarga ham emas, bir balvoq bir yo'l orqali Yevropa, O'rta Osiyo va butun dunyoga etkilayotgan siyosiy jihatdagi, askariy jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi, har jihatdagi bu tahdidlarni qabul qilib va buni ko'rib jiddiy kelib, Uyg'urlarni e'tiboran bu Sharq Turkistonning ana millati bo'lgan bu bir to'plamda mustaqil bo'lsa, Xitoyning mushu olib berayotgan tahdidlarini to'sa oladigan eng cho'ng tam ishkanligidan e'tiboran
ve şöyle demokratik güçlük bir devlet kurulduğundan itibaren bu karışık kelip bizning mustaqillik hareketimizin qo'llanishini umid qilamiz ve jakalaymiz biliriz. Şunlaşqa bu mustaqillik hareket degan quruq şual bilan, quruq qavg'a bilan bo'lmaydi. Buning uchun strategiya, isil fikrlar, isil taktiklar ve bununla qo'llovchilar, davlatlar bo'lishi kerak aqimizda. Mushuni haqiqatlarni mushu yerga taklif qilib, mushu 2 kunda qaysi yo'llarni mangsak bizning mustaqillik da'voyimizga yetib boramiz, inqilobimizga yetib boramiz, bizning vatanimizni Xitoydan butunlay qutuldira olamiz degan nuqtada hammalarni fikr almashtiraylik deb bu yerga jam bo'ldik ve bir devletninki mustaqillikqa erish davosi degan intayin bir cho'ng davo. Buningda kishilik huquq, inson haqlari, iqtisod, siyosat, har jihat ve bo'libmi Xitoyning jiniga tegalaydigan, Xitoyni voyjan deb og'irta oladigan, Xitoyni cho'chita oladigan mundaq kuchlar bilan davo bu. Mushunda davoni qanday olib boramiz degan nuqtada hammalar so'zlashimiz kerak bu yerda. Chunki Xitoy dunyodagi eng chong demokrat davlatlarning Geçen Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'da Xitayning olib berayotgan bu siyosatni intayin qattiq tanqid. Onun için biz Türkiye Cumhuriyeti'ne Çavuşoğlu efendimizge tekrar rahmetimizi etimiz. Mevlüt Çavuşoğlu efendimizge. Ama biz Uygurlar mustaqillik için kurash qilganmiz. Avval o'zimiz bosh bo'lib, o'zimiz qurbonlik berishimiz kerak. Biz qurbonlik bermay turib, biz oldiga chiqib kuchlanmay turib, biz mana o'limga biz tayyor demay turib, bizga xalqaro kuchlar ishonmaydi. Dünyalar bizga ishonmaydi, bizga shu doim qo'lini osmonga ko'tarib turib, bizning yordam istaydigan haqqa deb o'ylab qoladi. Shunlashqa mushu nuqtalarning hammasini tafsili har qaysinglar paranglashib, dokladlarni anglab, mushu 2 kun jarayonida ilg'ari fikirlarni jamlashtirib, aqida har qaysimizning fikri bilan bir xulosalab, balki ma'u chiqish yo'li yoki ma'u davo yo'li bundan keyingi Sharq Turkistonning mustaqil yo'li uchun to'g'ri strategiya bo'lishi mumkin degan qarorni chiqarib berishni umum jamoatga dunyo etbirish için meşaygan bilan jamlandik. Mushu so'rin kelgan hammanglarga cheksiz rahmat. Gap so'zlar xato ketganimiz to'g'ri tushunasizlar. Hammanglarga salom va ehtirom. Evet. Değerli misafirler, 15 dakika bir kahve çay molası vereceğiz. Ondan sonra yeniden konuşmacılarımız devam edecek. Şöyle bir şey var.
Bir dakika. Hah, tamam. Çalışıyor bu. Şimdi Şems Kamer Akış hanımefendiyi konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Şimdi hanımefendi konuşuyor mu? Bağlayacak mı? Şu çalışmıyor herhalde. Ya. Çalışmadı. Görüntü var mı? Şöyle bir şey yaparsak Yok kapatmadım. Bu hiç açılmadı. Beyefendi yapacaklar. Selamünaleyküm. Değerli konuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Rahatsızlıklardan dolayı sesim hiç çıkmıyor. Mazur görün lütfen. Gündem Doğu Türkistan'daki mevcut durum ve müstakilimizi kazanmanın çare tedbirini aramak. Konulu bir konferans düzenliyoruz. Geleceğinize hayırlı uğurlu olur inşallah. Doğu Türkistan'daki mevcut durum Çin'in işlediği insan suçu ve Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın soykırım maddelerinin tarifine harfiyen uyduğu sağlam belgelerle kanıtlanmış ve bir daha asla gelirken 21. asrın insanlık faciasıdır. Biz Uygurlar işgal Çin'in dünyaya dayattığı gibi Çin'in kuzeybatısındaki Müslüman azınlık değiliz. Biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsu üzerindeki 16 kadim Türk devletleri arasında yer alan ve 100 yıl hüküm sürmüş olan Uygur devletini kuranlarız. Biz Cengiz Han'a devlet idareciliğini öğreten, İslam'ı kabul edip Arap alfabesini aldıktan sonra ilk icat edip kullandığımız alfabemizi Moğollara hediye edenleriz. Daha sonraki tarihlerden kısa ömürlü dahi olsa asıl adı Doğu Türkistan olan o toprakta 3 defa bağımsız Türk devletini kuran şanlı bir tarihe sahip şerefli ve medeni bir toplumdur. Adı hem olan Çin milleti ise kendinin başka tüm ırkları, kendinin diğer başka tüm ırklardan üstün gören ve kendinden olmayanları da düşman belleyen aşırı ırkçı bir toplumdur. Say what you may, Xi Xin Bi Yi. Benden olmayan farklı düşünür, inancı onlarda sabittir. Tabii ki istisnalar kaideyi olmaz. Onun için topraktan işgal ettikleri bütün milletleri kendilerine asimile eder, edemediklerini ise hunharca öldürüp yok eder. Bakın bu bir sözün değil, bizzat kendi itiraflarıdır. Bu Çin milletinin asimilasyon siyasetinin
ta milattan önce 206 ile 220 yılların hüküm süren Han hanedanlığına dayandığı tarih kitaplarında kayıtlıdır. Bunun içinde 56 etnik grubu var diye bilinir. Gerçekte ise bunların 54 tamamen asimile edilmiş olup sadece Çin Komünist Partisi'nin propaganda aracı olmak üzere özel günlerde poz vermeleri için bırakılan milli kıyafetler dışında hiçbir ırksal özellikleri kalmamıştır. Tüm baskı ve zorlamaya rağmen asimile olmamak için direnen sadece biz Türkler ile Tibetler kalmıştır. Soykırımı onun için yapıyorlar. Çünkü bizim vatanımız Çin için hayati önem arz eden topraktır ve bizim etnik kimliğimizi muhafaza ederek yaşamamızı kendileri için tehdit addederler. Çin Komünist Partisi'nin propaganda aracı olarak, yani bunu demin anlattım, şimdi Çin Komünist Partisi'nin iktidarının, yani bugünkü Çin hükümetinin Uygur soykırım için kullandığı vasıta ve yöntemlerin başında Şanghay İşbirliği Teşkilatı gelir. Ki bu teşkilata üye ülkeler ile parasını satılan Pakistan ve Mısır gibi ülkelerden şimdiye kadar 2000'den fazla gencimizin iadesini sağlayıp yok ettiği ve devam eden deport operasyonlarıdır. Sonra dünya hakimiyetini hedefleyen kuşak yol gelişimini başlattıktan sonra açlık kamplardaki işkence, katliam, toplu tecavüz ve kısıtlaştırma vahşetleriyle Uygurları türlü bahanelerle yurtlarından çıkararak yerlerine sistematik bir şekilde toplu ataşhanları yerleştirme hareketleri ve dini ve milli mimarilerimizi yok eden Doğu Türkistan'ı adeta bir Çin iline dönüştüren icraatlarında bariz görmek mümkün. Bunun en yeni kanıtını atanan yeni kukla otonom bölge başkanı Erkin Tunyaz'ın geçtiğimiz 5 Mart'ta Pekin'de açılan 13. Halk Kongresi'nin 5. oturumunda merkezi hükümetin emriyle Doğu Türkistan'da yürüttükleri soykırım operasyonu hakkında sunduğu 9 maddeli raporu ile gözler önüne sermiştir. Vakit olsaydı bu 9 maddeyi sizlere buradan okurdum. Zaten sınırlı vakitten dolayı merak edenler olursa daha sonra kendilerine bunu temin ederim. Çin Komünist Partisi'nin tarihte görülmemiş diğer bir insanlık suçlar, az sonra dinleyeceğimiz diğer konuğumuz Kanadalı insan hakları avukatı David Matas'tan dinleyeceğimiz. You are most welcome, Mr. Matas. Welcome. Thank you. Mr. Matas'tan dinleyeceğiniz Doğu Türkistan'ı tedarik merkezi haline getirdiği ve milyarlarca dolar kazandığı Hernan oradan toplama vahşetidir. 1884'te vatanımızın ismini işgalin en açık kanıtı olan yeni bölge, yeni sınır manasındaki Şincan olarak değiştiren Çin hanedanlığı döneminden bu yana süre gelen acımasız tahakkümleri bize feodal, monarşi, milliyetçi, demokrat veya komünist siyasi sistemi veya kimliği ne olursa olsun Çinlilerin ırkçılığı ve asimilasyon siyasetinde hiçbir zaman değişik olmayacak. Komünist Çin'den kaçıp Tayvan'a yerleşen Çinli tarihçilerin verdiği bilgiyi aktarmam herhalde yeterli olur. Sadece Çin Komünist Partisi'nin insanlık kültürünü aktarmam sanırım yeterli olur.
1949'da Çin Komünist Partisi iktidara gelir gelmez vatanımıza 100.000 askerini gönderdiği, o askere komutan yapan o meşhur Canlat Wang Jun görev yaptığı 3 sene içinde 2 milyondan fazla Uygur'u katletmiş ve görevini bitirip Pekin'e döndükten sonra Mao söyledi şu cümlesi, bunu yani katliamın boyutunu açıkça ortaya koymuştur. Mao demiş ki, o kadar çok Uygur öldürdüm ki 50 yıla kadar ayaklanacak bir tek erkek bırakmadım. Ve o celladın başlattığı katliam bugün sayısı milyonlar aşan soykırımla devam ediyor maalesef. Çin Komünist Partisi iktidarının dünyanın tepkisi karşısında Doğu Türkistan'da işlediği tüm insanlık suçlarını inkarın yanı sıra ayrıca dev bütçeyle sürdürdüğü propagandalarda tarihi tahrif, Uygur kökenini inkar ve gülünç iddialarla bizim kültür ve sanat eserlerimize sahiplenmek gibi ve Uygur toplumunu terörist olarak göstermek için yalan, görüntülü sözde belgeselleri yayınlamak, oyun sahneleri aldatmak, rüşvetle susturma, hatta destek sağlamak gibi ahlaksızlıklarını yine parasıyla kendine bağımlı hale getirdiği yabancı ülkelerin medyaları, hatta Covid-19'da örneğinde görüldüğü gibi Dünya Sağlık Örgütü'nü de örgüt gibi uluslararası kuruluşları da kendini patlama aracı olarak kullandığını, bu sefer bugünlerde kendisinin suçlayıcı soruşturma varsayımı değil, dostlarını kabul ederek bölgeye gitmeye hazırlanan Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komiserinin ziyaretinden de bunu görebiliyoruz ki onlar da kendini patlama aracı olarak kullanacak. Çin Komünist Partisi iktidarının gerçek yüzünü ve dünya hakimiyetine göz diktiğini görüp yumuşak gücünü birleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığındaki Batı demokratları siyaset ve ekonomik çıkarı ince hesabı gereği diplomatik yollarla onu yalnızlaştırıp devirme peşindeler. Dolayısıyla işleri insan suçları ile Uygur soykırımını da yine bu üsluplarla kınamakta ve ona yıkıcı zarar veremeyen sözde yaptırımlar uygulamaktadır. Bu tedbirler kısa vadede amacına ulaştıracak iş değil, zira ÇKP iktidarını korumak için yapamayacağı kötülük yoktur. Bu arada soykırım hareketi devam ettiğinden söz konusu yıkım gerçekleşinceye kadar Doğu Türkistan'da Uygur kalmayabilir. Kadim topraklarımızda bir daha Uygurca konuşulmayabilir. Susturulan ezanlar bir daha duyulmayabilir. Vatanından koparılıp öksüz bir şekilde dünyanın dört bir yanına dağılmış olan mazlum halkımızın bir daha asla göremeyeceği İslam aleminin yeni Endülüs'üyle dönüşebilir Doğu Türkistan. Barışçıl yöntemlerle ÇKP'yi yıkma girişini ona geri adım attırmadığı gibi daha da cesaretlendirerek Uygur soykırımını dünyaya meydan okurcasına devam ettiği uydu aracılığıyla tespit edilen yeni toplama kampları ve Doğu Türkistan'a yeni atanan Parti Genel Sekreteri Ma Xinrui'nin Nisan ayında Çin Halk Günlük Gazetesi ile diğer medyalara verdiği demeçinde 3 unsura, yani bize attığı o terörist, bölücü ve radikal dinçi, bu 3 unsura acımasız darbe vurmaya devam kararını vurgulaması
de anlaşılıyor. Soykırımın devam edeceği. Çin işgalcilerin bize karşı işledikleri insanlık suçları Uygur toplumu için sadece fiziksel ve maddi kayıp mıdır? Hayır. Bu insanlığımızı ilkel bir hayvan çağına dönüştürerek haysiyet, şeref, gurur ve onurumuzu yok etmektir. Onurunu kaybeden insan neden ve nasıl yaşar? Çocukların gözüne nasıl bakar? Ben bakamıyorum. Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtildiği gibi her ulus ve ırkın kendi kimliği, dini inancı, kültür ve örf adetinde yaşama hakkı vardır ve olmalıdır. Öyleyse hakimiyet altında kendi ırkından başkasına yaşama hakkı vermeyen ırkçı başkasının toprağını işgal etme hakkı olmamalıdır. Bu nedenle davamız insan hakları davası, toplama kalkı davası, soykırım davası değil. Toprak davasıdır, vatan davasıdır kardeşlerim. Bağımsızlığımızı gezi kazanamazsak, kazanamazız müddetçe toplama kalkı kapanmaz, adaletsizlik, zulüm, katliam, asimilasyon, hatta soykırım belki şekil değiştirir ama devam eder. Bu kızın Çin'den kırbacı mazlum halkımızın sırtından inmez. Halkımızın bu Çin zulmünden kurtulması için 6 yıldan beri mücadele veren teşkilatlarımızın bugüne kadar aman dünya bizi ÇKP'nin attığı terörist, bölücü ve radikal dinci iftirasına inandıracak hareketlerden kaçınalım diyerekten Batı ile uyum içinde hatta gayesi sadece ÇKP'yi iktidarı yıkmak için kendine müttefik aramak olan bize asla bağımsızlık vermeyecek olan sözde demokrat Çinlilerle işbirliği yapıyorlar. Ve yine başsız bir şekilde aileleri de toplama kampını kapat, soykırımı durdur isimli numarişler düzenliyor. Seminer, toplantı, konferanslar tertipliyorlar. Yani tertiple geldi şimdiye kadar ve uluslararası kuruluşlara dilekçe vererek onlardan yardım istiyorlar. Şimdiye kadar yaptıkları bu. Peki bunların neticesi ne oldu? Bir tek toplama kampı kapatılmadı. Sağlıklı bir şekilde kurtuluşunu sağlayamadı. Çünkü dünya Çin'in ekonomik gücüne dayanarak sergilediği küstahlığı karşısında aciz kalmıştır. Çin hükümetinin Çin hükümetimize karşı işlediği insanlık suçunun delilini teşhir etmek, uluslararası hukukun kuralının gereği olması hasebiyle mevcut yöntemlerle mücadeleyi elbette sürdürmeye devam edeceğiz. Lakin yukarıda da belirttiğim gibi bu yeterli ve etkili olmadığından nihai hedefimize ulaşacak yeni ve etkili tedbirler bulmak zorunlu hale gelmiştir. Bana göre kanun, kural ve diplomasiden anlamayan haydut ÇKP'ye anladığı dilden konuşmanın zamanı geldi geçiyor. Meşru müdafaa
ulusal ve uluslararası hukukun temel kavramların biri olduğuna göre toplumumuzun varlığını reddedip soyumuzu kurtmaya teşebbüs eden ırkçı Çin'e karşı mücadelemiz doğrudur, haktır ve meşrudur. Empati yapmasını bilen herkes bizim halimizden anlar ve bize hak verir. Burada dünyayı uyarmak için bir parantez açmama müsaade edin lütfen. Çinlerin dünyaya hükmetme teşebbüsünün örneklerine bu ırkın yoğun yaşadığı her ülkede rastlamak mümkün. Yerleştirebildiği her ülkeye yoğun Çin nüfusunu taşıyarak oranın ekonomik gücünü ele geçirmeye sağlamak bugünkü ÇKP hükümetinin dünyaya hakim olma stratejisidir. Yerli halkın Çinlere karşı tepkisini zaman zaman onlarla çatışmalarında görmek mümkün. Geçen hafta Malezya'da vuku'dan Çinli-Malay çatışması son örnektir. Ne yazık ki hükümetlerin Çin'e kredi borçları ve aldıkları rüşvetler halklarının Çin istilasına karşı direnişi gücünü kırıyor. Bu ejderhanın pençesine düşenlerin kurtulmasının nedenle zor olduğunun delili bizim 2,5 asra yakın ki tarihimiz, işgal tarihimiz, çektiğimiz acılar ve verdiğimiz kurbanlardır. Umarım dünya bundan ibret alır ve bu zalimden kendini korumak için gereğini yapar. Kim bilir, bizim kurtuluşumuz belki dünyanın bu belasından kurtulmasına vesile olur. Son olarak toplantıya iştirak eden değerli uzmanların husus hakkındaki değerli fikir ve önerilerini dile bize yardımcı olmalarını ve bu haklı davamıza da bize destek vermelerini bekleriz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beklediğimiz Doğu Türkistan davasına yapmış olduğunuz katkılardan, çalışmalardan dolayı Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Bağımsız Uygur Hareketi adına bir plaket, naçizane bir plaketimiz olacak size. Hamit Başkanım, sizi davet ediyorum. Hamit Başkanım. Evet. Çin'e karşı, dünyanın ikinci süper gücü haline gelmiş Çin'e karşı elimizde hiçbir şey olmadığı halde mücadeleyi vermemizin sebebi şükür elhamdülillah Müslüman olduğumuz için kudreti sonsuz olan Rabbimize güvenmemizdir. Rabbimizin kudreti her şeyi var etmeye ve yok etmeye kadirdir. Samimi niyetle, iyi niyetle, dürüstlükle, gerçek vatanperverlikle ve fedakarlıkla mücadele edersek Rabbimizin yardımıyla mutlaka ulaşacaktır. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Değerli hazırım, Cerrahpaşa Üniversitesi öğretim görevlerinde Doktor Fethi Ahmet Yüksel hocamızı şimdi davet edeceğiz. Fethi Ahmet hocamız Doğu Türkistan konumu, Doğu Türkistan ile ilgili şimdiye kadar yapılan akademik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak, sizleri bilgilendirecek. Biz de Türk dünyasının Evliya Çelebisi olan
her noktasını, Orta Asya'da gezmediği yer kalmayan, Balkanlarda gitmediği yer kalmayan, orada bizim parmak izlerimizi arayan, ayak izlerimizi arayan Ahmet Hocam'ı, Fethi Ahmet Hocam'ı buraya davet ediyorum. Çalışan şey bir anda sustu. Teknolojinin güzel tarafı var. Bazen de teknoloji durur, bekle. Tam iş yapacağı zaman durur. Şimdi hallederiz. Ekran kayboldu. Geldi mi? Bir dakika bekliyoruz. Şuraya dokunalım. Evet. Şimdi dokunalım. Şuna bir dokun. Orada da olabilir ha. O Ren ama. Biraz önce çalışıyor muydun? Çalışıyor. Evet. Buyurun hocam. Esselamu Aleyküm. 10.000 yıllık kültürümüzün kıymetli temsilcileri hoş geldiniz. Al bayraktan gök bayrağı selam olsun. Kıymetli hazirun, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Bu güzel günde burada bulunmanızdan, bu önemli konuyu burada tartışmanızdan dolayı şükranlarımı size sunarım. Bu organizasyonu sağlayan Uygur Hareketi'ne ve Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Kanat'a ve Yönetim Kurulu'na öncelikle teşekkür ederim. Türkiye'de bütün üniversitelerde yapılmış akademik çalışmaların, ki bunları yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturuyor. Bir özetini sizlere sunup Ulu Türkistan'ın önemli bir kesimini oluşturan Anadolu'muzda, Türkiye'mizde, Türkiye Cumhuriyeti'mizdeki davaya sahip çıkmamızın akademik olarak nasıl ele alındığını, dünya bilim ortamında nasıl tartışıldığını hep birlikte sizlerle izleyeceğiz. Yeterli midir? Sonuç olarak bunu birlikte değerlendireceğiz. Şöyle geçsem de hani hocam. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın 1899 yılında yayımladığı Çin haritası görülmektedir. Doğu Türkistan, East Türkistan, Eastern Türkistan bölgesi Çin İmparatorluğu, Chinese Empire'ın bağımlı toprakları da biri olarak gösterilmiştir. Burası önemli. Yani buraya önce bir dikkat etmemiz lazım. Bugünkü uydu resimlerinden hareketle coğrafyanın nasıl bir morfoloji sergilediğini, topografyanın nasıl bir denetim unsuru olduğunu, ne kadar önemli bir stratejik, jeopolitik konumda bulunduğunun bir haritasını görüyorsunuz burada. Tabii haritayı çok iyi bir şekilde okumanın getirdiği avantajla göz önünde bulundurarak bu değerlendirme yapmanızı rica ediyorum. Bu gördüğünüz havza
bizim 10 bin yıllık kültürümüzün, kültürel mirasımızın yeşerdiği, büyüdüğü, genişletildiği, ta Macaristan, Avusturya, Adriyatik'e kadar uzanan kültürün devamlılığının kaynaklandığı, pişirildiği bir coğrafya. Turan coğrafyasının önemli bir merkezi. Dünya kültür ve medeniyetine çok önemli katkılar sağlayan değerli büyüğümüzün de demin bahsettiği gibi bir coğrafyanın bizler mensuplarıyız. Bunların mirasçılarıyız. Doğu Türkistan'da parasıyla, pasaportuyla, anayasasıyla 2 tane önemli devlet kuruldu. Kısaca hemen bunu geçeyim. Sayın Başkanımız Halit Bey bunu çok güzel dile getirdiler. Sayın hanımefendi de bunu dile getirdi. Ben sadece bir hatırlatma yapıp ve yapılan akademik çalışmalarının kaynaklandığı cevheri ortaya koymak istedim. Burada gördüğünüz gibi dönemin 1933 Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve anayasasının ele alındığı Alimcan Buğda Bey'in kaleme aldığı bir çalışmadan yansı görüyorsunuz. Bu devlet arması, parası, yine paraları ve madalyonları 1944'te ele alınmış. Yani uluslararası düzeyde oluşturulmuş bir devletin, hatta 2 devletin kurulmasının bunlar delilleridir. Yani bunlara son derece önemseyerek bakmamız lazım. Bunu yok etmenin çabası içerisinde günümüzde faaliyetler hala devam etmektedir. Şimdi ip nereye koptu? Ve bu kopuşu sağlayan güçler nasıl bir mücadele içerisinde bugünkü duruma gelmesine zemin hazırladılar. Burada bunu çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Orta Asya dar anlamıyla geçmişte Sovyet Birliği'nin parçası olan 5 ülkeyi Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan tanımlar. Geniş anlamda ise Afganistan, Pakistan'ın kuzeyi, Çin'in batısı, Doğu Türkistan ve Tibet. Moğolistan ve Rusya'nın bir kısmı ile Kuzeydoğu İran'ı içeren bölgeye ve bölgeyi tanımlamak için kullanılan coğrafi terim. Asya'nın dünya okyanuslarından uzak iç kesiminin belirlemek için kullanılır. Bölgenin bu denizlere kapalı oluşu başlıca ana özelliğidir. Orta Asya aynı zamanda Türk halklarının ana yurdudur. Şimdi Orta Asya'nın dünyanın farklı bölgesi olarak tanımlanması ilk kez 1843 yılında bir yer bilimci olan Alexander von Humboldt tarafından, ki bugün birçok üniversite akademisyenlere burs sağlayan bir vakıftır, hala devam ediyor çalışmaları, tarafından ortaya atılmıştır. Sen kim oluyorsun? Bizim Türkistan'ımızı, Turan coğrafyamızı Central Asia diye tanımlıyoruz. Sen kimsin? Senin tarihin ne? Biz 10 bin yıllık bir kültürün mirasçısıyız. Ama hayırdır, her şey benim denetimimde olacak. İsimleri değiştiriyor adam. Bu ne demek? Bu güçlerin sonucu demek. Onun için çok çalışmalıyız, az uyumalıyız. Yani burada da olabilir. Denize kültür olarak denize kapalı olma bizi ilgilendirmiyor. Biz istediğimiz an Çin denize, istediğimiz an gittik. Yani dünyaya kültürü bizi verdik. Biz taşıdık. Yani sen kim oluyorsun? 3 kuruşluk şey için, çıkar için bir koca kültürü yok ediyorsun. Kültür emperyalizmini burada acımasızca uyguluyorsun. Mao'nun kültür devrimi yapacağım diye kültürsüzlük devrimi yaptı. Bir koca medeniyetin yok olmasına, onların mensuplarının yok olmasına neden oldu. Ben bu arada Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için
şehit olmuş bütün kardeşlerimi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Şimdi geçelim. Yani iki koptuğu yeri burada gördük. Şimdi geçelim. Devam edelim. Burada sıralanan devletler kurulmuş. Dünyanın bir tarafında bu kadar geniş, uzun süreli ve kapsamlı bir devlet görmüyoruz. Olmadı. Ama bu topraklarda bu 10.000 yıllık tarih içerisinde bunlar var. Bu 10.000 yıllık tarih Sovyetler yıkıldıktan sonra yapılan arkeolojik araştırmaların bir sonucu olarak çok rahat söyleyebiliyoruz. Bunların bile 5.000 diyorlar. Şimdi bu 10.000 yıl daha da çekilecek. Daha 15.000'lere var ki. Demek ki biz burada her zaman varız. Korkuyor. Lanse etmiyor, açıklamıyor, anlatmıyor, yazmıyor. Çin bunu yapıyor, Batı bunu yapıyor. Birlikte hareket ediyor. Şimdi devam edelim. Bunlar sırayla saymamaya gerek yok. Değerli bir almayayım. Biz ana konumuza geçmek istiyoruz. 1932-1934 Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti arması, bayrağı ve coğrafyadaki konumunu burada görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Kur'anlar, Cumhurbaşkanları Hoca Niyaz'ın Allah rahmet eylesin, Sabit Damoğlu Allah rahmet eylesin. Büyük mücadele veren bu iki şahsiyet. Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruluyor. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti. Yine bu cumhuriyette de iki tane 1944-45'te Alihan Töre, 1945-1949'da Alimcan Kasimi yine bu cumhuriyeti yaşatmaya gayret ediyorlar. Güçleri yettiği kadar. Ve Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Alihan Töre, Allah gani rahmet eylesin. Halit Başkanımız da bunu dile getirdi. Bunu anlattı sizlere. Ben bir daha tekrar geçmeyeyim. Şöyle bir hatırlama yapalım. Ve yine Kasimi burada bunun şeyini görüyorsunuz. Podcast'ını görüyorsunuz. Ve Aralık 1949'da Çin Halk Kurtuluş Ordusu bölgeye girerek konuşlandırılmış ve Doğu Türkistan Çin'e ilhak edilmiştir. Adı Şincan Uygur Özerk Bölgesi. Resmi Çin devlet kaynaklarında Şincan Uygur Özerk Bölgesi veya sadece Şincan olarak geçer. Kendilerini itiraf ediyorlar. Yeni fethedilmiş ülke olarak. Yani ben buraya geldim aldım diyor yani. İstilacıyım demek. Bu isim de bunu tanımlıyor yani. Çin'in kuzeybatısında bulunan bir özerk bölge. Güneyde Tibet özerk bölgesi. Yine doğusunda Çin, Qinghai ve Gansu eyaletleri, Doğu Moğolistan gibi yüz ölçümü önemli bir yüz ölçüm. Herkesin de ağzını sulandıran bir yüz ölçüm. Yeraltı zenginlikleriyle bu 1.664.897.17 kilometre karelik bir coğrafya. Şimdi bu buradaki bölgeleri çok iyi bir şekilde izliyoruz. Eyaletleri, Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin idari bölümleri böl. Yani bunların her biri çok önem arz ediyor. Bunlar için ayrı ayrı çalışmalar, akademik çalışmalar yapmak gerekiyor. Bunun gerçek kaynaklarını ortaya koymak gerekiyor. Ve çok dikkatli bir şekilde çalışmalarımızı yürümemiz gerekiyor. Anahtar kelimesi Türkistan olan tezler, YÖK'ün tez sitesine girdiğimizde 207 tane olduğunu geçtiğimiz çarşamba gününe kadar olan bir istatistik bilgi bu. 207 tane anahtar kelimesi, yani keyword'ü Doğu Türkistan olan tezler bu. Doğu Türkistan başlıklı yüksek lisans tezleri 42 tane. Türkiye'de yapılmış tezleri 42 tane. Tarih konulu yüksek lisans tezleri 13 adet. Türk dili ve edebiyatı konulu yüksek lisans tezleri 3 adet. Uluslararası ilişkiler konulu yüksek lisans tezleri 12 adet. Sosyoloji konulu yüksek lisans tezleri 4 adet.
Gazetecilik konulu yüksek lisans tezleri 2 adet. Din konulu yüksek lisans tezleri 4 adet. Ekonomi konulu yüksek lisans tezleri 1 adet. Eğitim konulu yüksek lisans tezleri 1 adet. Biyografi konulu yüksek lisans tezleri 2 adet. Olmak üzere bu 42 şeyi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Doğu Türkistan başlıklı doktora tezlerine bakacak olursak, bakın bunlar çok önemli istatistiksel rakamlar. 9 tane doktora tezi Türkiye'deki üniversiteler şimdiye kadar yaptırmışlar. Geçtiğimiz çarşamba gününe kadar olan bir şey. Karavanın sonucu. Tarih konulu doktora tezleri 5 tane. Türk Dili Edebiyatı konulu doktora tezleri 3 adet. Uluslararası İlişkiler konulu doktora tezi 1 adet. Toplam 51 adet olmak üzere böyle bir çalışma istatistiğini sizlere sunuyor. Yeterli mi? Asla yeterli değil. Bu çalışma dünyadaki diğer akademik çalışmalarla karşılaştırmalıdır. Ama ben buna inanıyorum ki Türkiye'deki çalışmalar çok daha fazla. Ben Şincan olarak dünyadakileri taramadım. Ama kitaplaştırılmış olarak olanları birkaç tanesini biraz sonra sizlere takdim edeceğim. Onun da yorumunu birlikte göreceğiz. Şimdi burada hani olur ya işinizden hangi tür başlıklarla bu tezler yapılmış. Burada bunları izliyorsunuz. Tabii zamanımız dar olduğu için bunları tek tek ele almak istemiyorum. Ama ileride bunun bir makalesi yapılacak. Sempozyum Çalıştay kitabı ortaya çıkarılır. Ama bunun detayını sizlere veririz. Ve sağ tarafta en sağda gördüğünüz sütundaki toplam size istatistik olarak verdim. Yine yüksek ile ilgili başlığı Doğu Türkistan olan bakın. Anahtar değil. Başlığı Doğu Türkistan olarak. Geçenlerde ben sizlere anlattım. Bu çok önemli. Şimdi biraz sonra neden önemli olduğunu size vurgulayacağım. Bunlar bu şekilde devam ediyor. Evet. Demek ki istatistik olarak ele baktığımızda toplam olarak 223 adet yani bu şeyle anahtar kelimelerle falan takdir getirilerek aldığımızda böyle bir dağılım söz konusu olmaktadır. Yani antropolojide din konulara kadar çok güzel yüksek lisans ve doktora tezleri yapılmış. Ama bakın burada önemli vurgulamak istediğim coğrafya 2 tane. Bakın ekonomi 2 tane. Uluslararası siyaset 30 tane. Türk dili 59 tane. Şimdi bakın bu coğrafya konusu çok önemli. Bunun yüzleri aşması lazım. Yani bu mümkün olduğu kadar artırılmalı. Çünkü bu bizim geleceğimizin göstergesini ortaya koyuyor. Biz coğrafyayı iyi bilmezsek bir tanımlama var. Gitmediğin yer senin değildir. Dolayısıyla bu coğrafya çalışmaya gideceksin. Göreceksin. Adım adım bakacaksın. Ve bu benim diyeceksin. Sahip olacaksın. Gibi da artık bu çok bir şekilde değerli insanlar ve değerlendirebilirler. Şimdi edelim. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. Bakın burası çok önemli. Başlar, kitaplıklar genişletilebilir ama elimizi taşın altına koymamız gerektiğini ben burada özellikle uygulamak istiyorum. 1. Hazırlanan Türkiye Türkçesi tezlerin yabancı dillere Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Çince, İngilizce gibi dillere mutlaka çevrilmesi lazım. Özellikle bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan bu tezlerin uluslararası tanınırlığını sağlayabilmek için bunların bu dillere mutlaka çevrilmesi lazım. Doğu Türkistan kültürel miras temsilcilerinin önde gelen şahsiyetlerinin haklarında tezlerin hazırlanması gerekir. Aynen söylediği gibi. Bunlar detaylı bir şekilde ortaya konması gerekir. Bunlar olmadan çok az olduğunu kendiniz göreceksiniz.
Bölgenin arkeolojik, tarihsel, coğrafi, edebiyat, sosyoloji, jeoloji, eğitim ve benzeri konularında tezlerin yapılmasını teşvik etmemiz gerekir. Ne demek teşvik etmek? Burs sağlamak. Bu konuda tez yapacak gençlerimizi buna kanalize etmemiz lazım. Bunları yapacak olan öğretim üyelerine projeler oluşturmamız lazım. Bu projelerin ve bu gençlerin çalışma olanaklarını sağlayacak maddi ve manevi desteklerimizi vermemiz lazım. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Dünyanın neresinde olursanız olun. Bu yapılmadığı sürece, yani sen kendini bilimsel ve akademik olarak dünyanın bütün kütüphanelerine yaptığın çalışmaları koymadığın sürece sen yok gibi adlediliyorsun. O zaman insanlar meydan boş buluyor. Maalesef. Evet. Devam edelim. Daha bu çok da açılır ama ben fazla uzatmıyorum. Dünya kütüphanelerinin raflarında Doğu Türkistan başlığı altında. Bakın Şincan değil. Bak Şincan değil. Doğu Türkistan başlığı altında eser koymaya gayret etmeliyiz. Çünkü Şincan dediğin zaman adamın tezini sen şey yapar. Savunuyorsun. Senin yaptığın çalışma havaya gidiyor. Şincan yok. Biz Şincan kabul etmiyoruz. Burada da bu kelimeyi kenar kullanıyor. Onu da söyleyeyim. Doğu Türkistan diyeceksin. Öz ve Iğ, İslam Türkistan, Doğu Türkistan diyeceksin. Aslında Türkistan tektir, Doğusu batısı yoktur. Şimdi Sovyet'in parçalanmış belgesini koyduk. Şimdi devam edelim. Doğu Türkistan içerikli STK'ların, üniversite araştırma merkezlerinin uluslararası toplantılar düzenleyerek dünya kamuoyuna bilinçlendirmek çalışmalarını devam edecek, süreklilik sağlayacak. Yani süreklilik kılabilecek nitelikte. Yani ben yılda bir kere yaptım oldu, yok öyle. Her şey burada aynı yaptığımız gibi bunun dünyanın bütün yerindeki Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz bunu aktif hale getirmeli. Bir tane, iki tane fark etmez. Ama başlığı Doğu Türkistanlı olarak bunu yapmamız gerekiyor. Ve uluslararası kurumların jeopolitik, jeostratejik, kültürel miras konularında ilgilerini çekmek amacıyla STK, üniversite, düşünce kulüpleri ile paylaşarak ortak projeler oluşturmalıyız. Arkeolojik kazı yapacağız, finans doğrucu. Bu olmaz. Diğer yurt her şey belli. Eskisi gibi değil, yasak yok. Bunu yapmamız lazım. Çin'de de çalışan şu anda çok kıymetli arkadaşlarımız var. Onların çalışmaları çıkmadı ama çalışıyorlar. Doğu Türkistan'da da. Kore'de de. Mançurya yeni Hun toprak. Bu ortak projeleri oluşturmak için elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği vermek zorunluluğumuz var. Ve talebimiz olur. Demin hanımefendi bunlar çok güzel geliyor. Turizm sektörünü hareketlendirici organizasyonların oluşturulmasını sağlamak. Buralara turlar düzenlemeliyiz. Önce yasak uygulayacaksın. Turizm demek canlı para demektir. Sen evet adam parasını kazandın ama sen adama gidip memleketin toprağını, atasının mezarını göstermek zorundasın. Bunu yapmak için özellikle Batı kamuoyunu harekete geçirebilecek böyle bir tür organizasyonlara teşvik etmeliyiz. Evet, hemen bir kısa örnek özetleyelim. Bir Türkistan mı? Bu derken bütün Türkistan coğrafyası diyor. Yani Kırgızistan'da Doğu Türkistan. Hac fariziyesi Eyüp Sultan Hazretleri'nde başlar. 6 ayda Mekke'ye gider hacı olurlar. Dönüşte gelirler Eyüp Sultan Hazretleri'nde Allah Türkistan'a gider. Bakın çok güzel bir din inançtır. Bu zamanda yapmış bizim atalarımız. Çok güzel bir şekilde organize edilmiş. Niye bunu yapmıyoruz şimdi? Niye yaptırmak için çaba sarf etmiyoruz? En güzel varlığını ifade etmenin şeklidir bu. Tabii konunun uzmanları olan hocalar, çok değerli hocalarımız buradalar. Ben onlardan altına sığınarak bu cümleleri kurdum. Onu da belirteyim. Evet. Son olarak sonlardan bir tanesi olarak diyeyim. Diyor ki
Doğu Türkistan mutfağının dünyada tanınmasını sağlamak, coğrafi işaret, tescil işlemlerini yapmak, yaptırmak, desteklemek lazım. Bir insanın en yumuşak karnı onun az kazanıdır. Yani midesidir. Aslında diyor. Midesidir. Gurme yani gastronomi kültürün ilk adımıdır. Gastronomi çok önemlidir. Bizim dünya mutfağına, bugün İtalyan mutfağının temeli Uygur mutfağı. Doğu Türkistan mutfağı. Marco Polo çaldı götürdü, bir hırsızın şeyiyle bugün İtalyan mutfağı diye dünyaya pompalanıyor. Sahip çıkmamız lazım. Evet, şimdi burası çok önemli. Bakın ben dünyadaki yapılmış Doğu Türkistan'la ilgili kitapları derledim. Bunlar sempozyumlarda düzenlenen bildirilerden oluşan başlıklı çalışmalar. Bir moderatör, bir editör tarafından veya bir tezin kitap haline getirilmiş hali veya özgün şu veya bu amaçla hazırlanmış kitaplar. Ama bakın, başlıklarına bakın. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Başlıklarına bakın ve tehdidimiz bu. Biz bu şekilde başlıklarla kitap yapamayacağız. Biz burada Sovyet politikası ve Şincan'da Sovyet politikası diye kitap çıkartmıştık. Yani Şincan değil mi? Doğu Türkistan değil. İslam Türkistan değil. Yani içeriğinde baktığınızda oradaki ilgili fikirleri çekip almamız, ona göre kendimizi hazırlamamız lazım. Devam edelim. Bakın. Çin'in işte Şincan'daki terör ve Çin devletinin durumu gibi böyle abuk subuk, absürt isimler. Resim çok güzel. Resim çok güzel ama biz Şincan değil, biz Doğu Türkistan. Anlatabiliyor muyum? Yine aynı şekilde. Bakın Şincan, Uygur Otonom Bölgesi diye dünya şeylerine, literatürüne kitap kazandırılıyor. Biz Doğu Türkistan'ız. Bunu kabul etmiyor işte yani. Sıkıntı burada. Şincan dediğim oluyor. Kendi emperyal amaçları için bunu yapıyorlar ama biz kendi kültürel mirasına sahip çıkmak için ve kendi özgürlüğümüzü, demokrasimizi yaşayabilmemiz için Doğu Türkistan'dan yapıyoruz. İki tane devlet kurdular. Modern dünyaya. Ve bakın görüyorsunuz yine Şincan'ın tarihi. Yani Şincan tarihi değil 200 yıl. Biz 10.000 yıldan bahsediyoruz arkadaşlar. Duraylılığınız ve gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Bu uğurda canlarını, gözlerini kırpmadan feda edenlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıkla kalınız. Evet. Fethi Hocam'ı bırakmıyoruz. Fethi Hocam'a Türk dünyasına verdiği hizmetlerden dolayı, çalışmalardan dolayı başkanım sizi alayım. Ulusal Görüşmeler Derneği Genel Sekreterliğini yürüttüm. Ve önemli bir şey benim kayınpederim ve onun göç yoldaşları olan değerli büyüklerin rahmetli yine analım çocukları bir cemiyetin genel sekreterliğini yaptım. İşte Doğu Türkistan, Kaşmir, Hindistan üzerine 1952'de İslam'ı göçmen olarak gelen bir ailenin damadı olarak, üyası olarak sizlere bu sunumu yapmış oldum. Dolayısıyla böyle bir hizmet sürecimiz var. Ayrıca bir dönemde Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı'nı yaptım. Teşekkür ederim. Şöyle gelin hocam. Değerli hazırı,
Ahmet hocamızın da, özellikle Ahmet Bekir'de Ahmet hocamızın da ısrarla üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi, olabildiğince çok fazla yayın, akademik yayın, her anlamda doğru bilgileri içeren yayın çıkarıp bunu çeşitli dillerde dünyaya sunmak gerekiyor. Bunun için de üniversitelerde artık yeni medya diye özel bir bölüm ortaya çıktı. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belki de Türk dünyası olarak en büyük eksiğimiz bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ermenilerle ilgili yaptığı çalışmalara bakıyorsunuz. Bir de Ermenilerin sözüm ona işte soykırım vesaire, iftira, yalan dolu agitasyonlarla ilgili yaptığı yayınlara bakıyorsunuz. Arada 50 katın üstünde fark var. Adamlar her türlü iftirayı, yalanı doğruymuş gibi anlatabiliyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Şimdi de Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Kaan Berat Bey'i buraya davet ediyorum. Var mı? Buradakini kullanmak. Hürmetli efendimler ve hanımlar, Assalamualaikum. Uyghur Örlük Mümbiri ve Ümit Agay efendimdeki havadisi bilen şu Şarkı Türkistan'ın besilingan zemin ikenliğinde bir izdiniş kısa müzakirler oldu. Şularning orasida men o'zim bir tarixchi bo'lganligim bilan men bu bir qancha faktlarım var, tafaqay dedim. Bugun bu fursatni menga yaratib berib, meni so'zlashga fursat berganlar. Bu yerda ikki hujjatni tanishtirman. Undan boshqa tarixda o'tgan bir qancha ishlar haqida xarakteri haqida qisqacha izohlarni berib o'tsam. Mao Çin İmperiyası bilan Cumhur Xanlığı o'tirishga urush yili ayada turdi bo'lgan ishlar. Bu Cumhurlar bilan Manjularninki urushiningki xarakteri ikki tajovuzchi kuchlarninki bir-birisi bilan shu so'qishgan urush biz bilan munosabatsiz. Ikki bo'rininki bir qo'yni talish uchun bir-birini ishlashganligi. Shunga Cumhurlarni tajovuzchilar Manjularni tajovuzchilar. Shunga bu urushning xarakteri shunday tajovuz, ikki tajovuz o'tirish. Mana bu bor. Cumhurlar taslim bo'ldi. Bu o'tirliqda Cumhurlarni Manjular yengandan keyin bu Apak Hoca ve nimeler başka türlü ularga karşı uğraştı. Materep, Mazemrek Materep, Manjular, Materep Apak Hoca'dır. Yani bu uğraşının karakteri yerlik Uygurlarının, yerlik milletlerinin tecavüzlerine karşı uğraş, bundak bir karakterini alan, azatlık için uğraş kılan bir karakter değil mi? Uğraşının karakteri. Endi bu Apak Hoca'ni askarlik qo'ymiz, bular Mo'ng'ullarni boshlab akirib bizni besib olgan deb ishlar unchalik oddiy emas. Apak Hocalarni Mo'ng'ullar hostage deymiz, ko'ri ostib olgan Hojada tutib olgan. Değil mi? Bular nimaga Manjuga qarshi turish uchun Mo'ng'ullar bu hocalarni ikki hojani qo'yib berib va ularni birlikda 6 shaharga ep mangan. Shunday
Bunu Appaq Hoca ulan başlap apağan emas, Moğollar aldık sep apağan. Onun için Appaq Hoca bir emas, Appaq bir qançamdı. Appaqlar otursida bir-birisiyle uruşkan, bir Appaqlar Moğol taraf, Manjur taraf ise yan bir Appaq müstakillik taraf durup müşnaq soqışkan, müşnaq var. Demek bu yerdeki işte Appaq Hoca müşnaq bizni seytivetkenler addi qarsaqman birisi müstakillik üçün bolsa, yan birisi buna qarşı müşnaq bir iş var. Bunlar bir öyküzüydeydi. Mağanda hocalarını Badakhşan'da kolga algan vakti. Ama İli Canjun hem de mınaq gap. İli Canjun degeni İli general degen gap. İli general degeni aldın septiki uruşniki komandanı degen gap. Yadki tüp nima degen çağda bu yerdeki aldın sep degen karakterini bildirdi. İli Canjun 100 yıldak başkurdu. Eliftek İli Canjun almıştı. Bulanın tarihi meşhur. Hem bularninki İli Canjun'ninki bu Cumhur tarafga nim qilgan askarlari ko'p hamda. Asas askeri Cumhur tarafda ularning asosiy dushmani Moğol. Shuning uchun 6 tarafga ular az odamlar askarni qo'ygan. 6000 dak askar Qashqarga qo'ygan askarning soni 3000, Xotanni 500 manju shu boshqurganda 500 manju shunday boshqurgan. Mağol Xotanni boshqurgan shu 500 manjuniki boshliqlari. Hamda Xitoyda 19 asrning o'rtasida nima ish bo'ldi uqmayman, nihoyatda cho'ng o'zgarish inqiloblar bo'lib ketdi. Bo'lganda birinchisi Tayping qo'zg'oloni. Tayping qo'zg'oloni 58-yildan 64-yilga 30 milyon, hatta ba'zida 42 milyon odam o'lgandi. Shu yil ichida. Bu yamanchiq odam bu. Bu o'lim bekchiq bo'lgan. Ham bular Tayping Tango degani nima desa, bular Xristian dini bayrog'ini ko'tarib, biz xristianlashtiramiz deb mushnaq ko'klar. Bu Tayping Tangoning boshlig'i Xunshu uchun men Aysoning inisi, Ayso payg'ambarning Xudoning Xitoydan tug'ilgan o'g'li deb mushnaq ko'tarib chiqqanda hamda. Onunki ular Tayping Tango quramiz deb u chaqlarda aloqa yaxshi bo'lmagandan keyin shu qo'liga chaydov pichoq ketgan nimani aytdilar, shu yeza shaharlarni qirib olgan gap. Mau yeza, mau noya tugab ketsa, a noyada faqat to'y bo'lyotdi. Aytganda bir ularni qirib o'tdi, a noya yana birisi uqmaydi. Shu chaqlardagi nima? Shundan o'lgan 40 milyon odam. Onunki Yunan tarafda Tungallar qo'zg'aldi. Bu Tayping Tango Xristian dinini bayroq ko'tarib chiqqanimizni ham Yunan dali tarafda shu yil, ya'ni 1865-yili va 70-yilgacha bular dalida bir Xuyso Tungallarning bir davlatini qurdi. Bu jarayon urushda 10 milyon odam o'ldi. Undan keyin Shanxi Gansuda 1864-yili, ya'ni shu yillarda, shu aralıqlarda Shanxi Gansu o'lkasidagi Tungallar uchun qo'zg'alish bo'ldi. O'lgan odamlar soni ba'zilar 15 milyon deydi. Aniq emas, 21 milyon deydi. Bular natija son, yomon sonlar bu. Bu ishlar shu ko'z oldimizda biz tarixda 1-200 yil burun bo'lib ketgan ishlarda. Ayni vaqtdagi Xitoydagi shu Chinga qarshi bo'lgan shunday zo'r dardli dunyoviy xarakterli cho'ng nimalar bizga ta'sir qilmay qolmadi-da. Mana demak, Kuchada Rashidun Xonning qo'zg'oloni 63-yildan 67-gacha, Urumchida Toming degan Tungallarning nimasi 64dan 71gacha, uni İli sultonligi 64dan 71gacha, Xotan Habibullah xonligi 64dan 86gacha, oxiri Yaqub Begim 64dan 77. Demak, asosan qarab keladigan bo'lsak, shu Tayping qo'zg'oloni o'shaqlar boshlangan tartib bizga shunday ta'sir qilgan. Demak, Manching xonadonligi nihoyatda cho'ng zarbiga uchragan vaqtda bizda bo'lgan voqealar shu. Taypingniki armiyasi. Mao Yunandagi Tungallarniki qo'zg'oloni. Bular 10 yildak davlat qurgan. Bu davlatni nihoyatda
adolat, pokiza xalqlar nihoyatda xushal qo'ram undan bir o'tgan davlatni qurib 10 yil yashab olgan ekan Yunnanda. Hozirgacha buning nimasini yuqori ko'rdi bu hokimiyatning xarakterini nihoyatda bir adolat, yaxshi davlat boshqargan deb mustahkam qo'ydi. Ammo Shanxi Gansudagi qo'zg'olonlar bizga ta'sir qilgan. Bizga bo'lgan qo'zg'olonlar aşağıdaki Toshqon Tungallar bizga kelgandan keyin butun Jung'ariya, Shimol, Janub o'shadagi nimalar qo'zg'olishlar ashlarning ta'siridan shu bo'ronninki shamili bizga kelib, bizdagi bo'lgan inqiloblar shundan bo'ldi. Uni xarakteri shu. Hamda bizde en başta bayrak götürüp çıkan, qo'zg'olon başlaganlar Kuchadagi Rashidin Xonlarninki nimasi. Kucha Rashidin Xon haqiqiy yerlik mushu Uyg'urlarninki mustaqillik uchun kurash qilgan bir shakldagi kuch. Yaqubbek Qo'qondan kelgan, Qo'qon xonligi. Hamda biz tarixni nima qilganda biz hozirgi coğrafya xaritasi bilan Mao Chinning xaritasi, Afg'oniston, Mao Sovet undaq deb undan qarsak bo'lmaydi. U chaqlardagi bizning coğrafyamizda undaq Chin yo'q, undaq Afg'oniston yo'q, undaq Sovet yo'q, undaq Ruslar yo'q. Biz faqat u chaqlarda shahar davlatlari, Qo'qon xonligi, Buxoro xonligi degan ashunday nim qilgan. Demak, Qashqar, Altishar Qo'qon xonligidan iborat yo'g'on bir chambarakning sharqdagi bir burjiga. Mushunaq ishlar. Ham shuning uchun Yaqubbekninki garchi u Toshkentga kelgan Qo'qon xonligidan kelgan bo'lsa-mu, xarakter jihatdan bu yana yerlik Uyg'urlarning, yerlik Sharq Turkistonliklarning mustaqillik uchun kurash qilgan irodasiga vakillik qilgan nima qildi. Buni Yaqubbekni sirtdan tajovuz qilgan deb ular Manjurlarga, Mo'ng'ullarga o'xshasa qilmaydi. Bular o'zimizniki ichidagi ish. Hamda Yaqubbek nati tezlikda butun Sharq Turkistonni oldi. Mana mushlarimizni Yaqubbek qo'l olgan yerlar. Yaqubbekniki bayrog'i shu bayroq ishlatgan. Bular Yaqubbekning bayroqlari asosan Turkiya bayrog'ini tahdid qilib zaldirmişlar. Endi bu Yaqubbekninki chiqargan tillasıniki yüzüde Türk sultanınki ismini qo'ygan. Demak, Yaqubbek qurgan davlatni Turkiya sultanlığıniki nimasi hisobiga kirgizganda, hozir endi buni bozorda 12 ming dollar matillarniki. Hem bizniki o Yaqubbekning davridagi qurollar mushu. Haligi qurollar miltiqlarni ikki xil bo'lgan. Birisi shu stolning ichiga do'rini silib, undan o't yiqib etishdan oldidan-da. Undan keyin bu Yaqubbek tezlik bilan qurollarini islohot qilib, ashundoq oldidan o'qsaldigan nimani, doğru saldiganni Aqidin nımqıldanğa ıslah özgərtken ki, Yaqubbekninki miltiqzaltıda bir haftada 16 ton miltiq çıqıra alaydı ekan. Onunki kon miltiqlarni şu ıslah özgərtken ki. Bu aşağıdaki şu miltiqlar. Hem de mavi kon miltiqlarda ayak doğru koydu. Ağı kilti var. Ağamça. O mayda yasıgan ağamça onun içini yandırıp koydu. Şununla uruş başlanğanda atılgan çağda kilitinin jipinin uçini ayak tekkizgenlikte bu patlap miltiqlik okni aytib chiqardi. Bu endi Yaqubbekning eng kon quroli. Isloh qilmagan vaqtdagi qurol. Mavi undan keyingi Angliyaning Winchester ishlatganidan biri. Bu Turkiyaning qurollari. Yaqubbekka Turkiya 14 ming parcha miltiq, Zambirakdan 20 mini bergan. Undan keyin Yaqubbekninki nimasi bor? Elchisi var, onun ismi Yaqubbek. O adamı 12 ming qurol oldiganga berib, apagan puli yetmay 600 ni kelgan. Shuning bilan Turkiyadan kelgan qurolning soni 20 mingga bordi.
Endi Yakup Bey'in bir kural zavodi kurgan. Ondan keyin bu Xitoylar, Manjularmı kural zavodi kurgan. Şu yıllardaki urush ahvolidan qaraganda ikkili tarafning ishlatgan qurollarning zamonaviyligi dunyoda eng yuqori saviyadagi qurollar. Qoloq emas. Bunlar yangi Angliyadan chiqqan, Germaniyadan yasalgan zamonaviy qurollar. Yakup Bey o'zlarining kon miltiqlarini darhol isloh qilgan va Turkiyadan kelgan. Turkiya ham imkon qadar o'zlarining ba'zi zamonaviy qurollarni bizga mana shunaqa berganda, ammo yoki sonlandi ma'lum kurallarının sanları var. Hem de onun ki Yakup Bey'inki asker tüzümü Türklerden kurgan, bu başkurgan, çenik turgan. Bular etken saat 5'te koputken 10 saat meşgulken kurallarını askerleri. Onun için bir günde bir vakit polo verirken 2 nan, naite katlı harbiy tüzümü. Çetelikler berip görüp Yakup Bey armiyasınınki harbiy tüzümü ve kuralları hazırki Avrupa'daki şu bilen hiç kana kılışmaydigan derecede yaxşı ekan deb baho bergan. Resimler az, lekin shunday ishib qo'ygan narsalar. Mana Turkiyada kelgan 12 tandirli zambiraklar. Bunaqa yigit deydi ekan, sarbaz deydi ekan. O'xshamaydi. Hem de Yakup Bey en ahırı Ürümçi Davançı'nda soğuşkan çağda 25 zemberek koyup, onun için aşına 20 askerlerle katlı soğuşkan, onun için bu Ürümçi'ni aldı. Ürümçi'ye 2 katım hücum kıldı. Ürümçi'nin ceni 2 katım buldu Yakup Bey'inki de. İkinci katında onun Ürümçi'nin ep buldu. Ürümçi'ni ep bulup ta en ahırmış gen soğuçilik Yakup Bey'in kulu karaydı. Yakup Bey Tungallarını yengenliğin ki Tungallarınınki işçide Manjulardan Tungallara esir güç kalgan 3 emeldar varken. Manju emeldardan 3'çi Tungan esirlerini işçide varken bular tip çıkıp, bekip, davalar ağrızındanisini. Onun için bunu Yakup Bey nimege, Çin sulalsıga yandırıp egenke. Yandırıp egen çağda mağlup başı xatni bir qo'shib bergan. Bu xatni men bir yili nimaga Tayvanga borgan chog'da Tayvan muzeyininki bir bosh tahriri, jurnalning bosh tahriri men 3 parcha shuna qo'l yozma berdi. Birisi shu Yakup Bey'ninki mangan xat ekan. Yana birisi Mao Abdulg'azi degani Qashqarga kelib, ikki jinoyatchini qo'g'lab kelib shunaqa qilgan bir xat ekan. Üçüncüsü Hindistan padişahının Manju Xonga yozgan xat ekan. Hozir endi ma xatni masalaga o'qib berdik. Mana Mao nimasi transkripsiyasi. Bularni o'qimaymiz. Mana bunday gap. Bismillahirrahmanirrahim. Beijing territoriyasini boshqarib, ig'dorchilik qilguvchi Çin xaqoniga bilindiradigan ma'lumot. Biz Müslümanların ulug' kitaplarımızdaki tarih hesabımızda 1881 Çin Hakanı'nın hesabında 3. yılda Ferraç yerlik oğrusu Sıdık Janubdaki Qashqarni vayron qilib egallab külpetlik işlerini kılgan iken. Bizning Qo'qon devletinin xoni buyruq tushirib Qashqarga kelib ulug' Xudoning amr farmoni bilan bu yerlarga ega bo'lgan edi. O yıllarda bu tarafta Xotan, Aksu, Oş, Kucha qatorliq yerlarmi Pekirning quli, yani şu bu özünde vaqtda Pekirning quli bilan devletimizning egaligiga o'tib, xalq amonlik tepib, xotirjam ovqat qilib yashayotdi. Demak, devletimizning egaligiga degan xatni Manjuga bildiryapti. 9-yilda Turpan ve Xumyoz deganimi Ürümçidagi Banonun yendiki bir yer o. İçindeki g'alvi chiqirib, yurt buzgan ensiz Tunganlar Janubga hücum qilamiz deb niyatini buzib, quchog'ichi borganda Pekir Turpanga qarata lashkar tortdi. Turpanni egallab, u yerdagi yamonlarning adabini berdi. Ürümchiga berib, u yerni o'ziga tavba qildi. Bu jarayonda külpetlik Tunganlar Xudoy taoloning iltifoti bilan qazo jazosini yedi.
ularning, ya'ni taslim bo'lgan tunganlarning orasida ishkirsidan chiqib, tunganlarning qo'lda tutilib qolgan sizlarning mansabdorlar bor ekan. Ularni oldirib chiqib vaqtirgan edi. Urumchidan yenib kelgandan keyin bu ish mansabdorni yaxshi kelgandan keyin bu ish mansabdor yaxshi saqlab qolgan ekan. Ularni bu yerga yuqorida deyilgan gap so'zlarni yetkazib, salomatligimizni bildirib, esenlik so'rasunda sizlarga yondirdik. Çin hakkı olsa devleti zor. Biz Müslümanlar olsak, Xudo bandi kerim, asman zimini yaratıp payda kılgan Xudo'dan bilek püştü panağımız yok. Şundak bo'lgan taqdirdimi, yana bundaq ishlar ulug' Xudoning iltifoti bilan yana bo'lib turdi. Shuning uchun buni sizlar yetib qolgan bu kishilarni ma'lum qilar va bildirar. Bu shu chog'dagi ilg'i bir davlatning ilg'i mustaqillik xitobnomasidagi bir ishkanda ham shu chog'larda. Manjuning podshosiga mana shunday nima qilgan yetkazgan ekan. Hamda bu mashualqi Sharq Turkistonning besulangan zamin va mustaqil bo'lganligini ko'rsatadigan muhim asarlarning birisi. Buni doim bir yaxshi bir jurnalda e'lon qilmayman. Ondan keyin bu arqadanlar bu Zozongtang keldi. Zozongtangning bu Sharq Turkiston kelishi nihoyat tarixchilarning bir xil g'ayri ahvol, tasodifiy ahvol bizcha aytganda bir xil nihoyat bir sert bir bitalaylik ish. Chunki u bir tarixda toza logika tushmaydigan bir vaqt Çin sulolasi vayron bo'lib ketgan, u yoqda yaponlardan yengilayotgan, hamma narsadan oxiratni yengilayotgan bu Sharq Turkistonga qaraganda hech qanday nimasi yo'q bir vaqtda, kuchi va bexti bir yo'q vaqtda bu Zozongtang chiqib, men berib Sharq Turkistonni besvolman, qayta egallayman, andaq mundaq degan. Basam bor, lekin sen beradigan pul yo'q degandikin, askarim yo'q degandikin, bu bo'ldi o'zim berib o'zim hal qilman deb o'zining bu shu ham Zozongtangning askarlari oz bo'lgani bilan ular Tayping Tangoni bosib turishdan notichiq jang qilib, nurg'un janglardan chiqqan tajribali askarlar. Ular 20 ta zambirakni elib Lanjoga shunday kelganda, kelgandan keyin Zozongtang darhol biz hujum qildi. Ashada askarni vaqti ko'paytdi askarlarni. Ondan keyin Angliya bankasidan pul oldi, Xitoydan qarz oldi, bu yerlardan askarni ko'paytib 40 ming askarga chiqardi. Zozongtangda ham mana Zozongtangning askarlari. Bular o'z vaqtida Yaqubbaydan oz bo'lgani bilan askarlarini aytib kuchli. Urush ko'rgan. Yaqubbayning askarlari ularning oldida unchalik urush tajribasi yo'q. Ham bularning nutqlari shunday mashhur degan nutqlar. Anki miyada bir bu Gatlin degan bir filmot bor. Gatlin degan filmot shu chog'dagi filmotning eng dastlabki filmoti qo'lni piqirtdi bunda. Piqiratgandan keyin tokur atadi. 1 minutda 600 pay bilan 900 pay o'q chiqirdi endi. Ammo bu Zozongtangninki qo'lida o'q oz qurollarga 1 miltiqaran 4 ta o'q shunday ahvol ostida filmot garchi yaxshi bo'lgani bilan o'qni bekchi qilib bitirdi ekanda bunday mumkin. Shunday buni ma'siyatib olgan ekan Gatlin degan filmotni. Bular o'rganyapti mana. Zozongtang yangandan keyin nimada bu Xinjiang o'lkasi qurdi degan ish yo'q. Xinjiang o'lkasi qurgan emas. Manju xonning shu chog'da bütün devlette 18 ölküsü var. Sing'deydi ülkeni. En ahırkı ülkesi Gansu. Xinjiang degan ülke yok. Xinjiang degan hazırlıkla koyup algan isim. Hem de Zozongtang 77-yili Xinjiang ülkesi kuraydı deb Manju xonga teklif bergan. Teklifni yozganda onun o'rniga ülke qurishning o'rniga bular Xunfu degan bir amalni Gansu o'lkasining ichidagi ikki amalning birisi qilib qo'shgan. Ortiqda endi. Xunfu degani kelib ketib boshqarib qo'yib ketadigan bunday ish.
Yani ülke emas. Rasmiy desteklen ülke emas. Değil mi? Ma Gansu Şunfu. Bu endi şu niminki ma 1884 yılı ma bergen cevabı. Ganshu padişahınınki bergen cevabı da mana mıçnak mana Tuğraoy Kanshu Gansu'nun bucun sırrın bir iki emelde ne Gansu'ga koştu degan köpaytdik Gansu ülkesinin qarmığının içindeki iki emelni köpaytdik deb Şinjan Şunfu bilan bucun sırrın ikini qo'shgan. Şu ne hazır bular Şinjan Sın ülke deb turib Şinjan Sın degan ish yo'q. Şinjan Şunfu'su var. Endi xarakter jihatdan okey, to'g'ri. Şinjan ülkege o'xshab ketdi. Festivalda endi qanday boshqarish, ülke deb boshqaramdi mumkin, lekin rasmiy aytganda ülke deb bir narsani o'rinchib qurgan yo'q. Endi 84-yili bu nimini bu Şunfu'lukka şu Liu Jintang bilan Mao ve Wang Shu ikisini menda ta'minlagan. Uningki bu Şunfu'lukka 1, 2, 3, 4 deb aqaqadan Şunfu bo'lgan. Demak, Şinjanni Şunfu boshqargan. Sın ish yo'q, o'lka degan ish yo'q. Ma Urumchidagi Şunfu yağmur. O'tugida demak, Manchu sulalasi ag'dirilib bu Xitoyda militaristlar o'z oldiga kimdi qurolchi shu boshqargan militarist davriga kirdi. Yuan Shiqaining vaqti 12-yildan 16-yilgacha, undan keyin bu Li Hongyanning vaqti 16dan 23gacha, Tuan Qirui 24dan 26gacha, undan keyin Nanjing hukumati 28dan 49gacha mujnaq bo'lgan. Xitoydagi bo'lgan nima ahvol? Almışış, hukuk almışış. Hem bu ne oldu deganda Xitoy ülkesi, Xitoy devleti işçimi, muşunda militaristlarning qo'lida qoldi AQQdan. O'xshashlar Sharq Turkistonmi, Yang Zingshin, Jin Shurin, Shinsay degan militaristlarning qo'lida qoldi. Bular o'z oldiga besib olgan nima bo'lgan. Bu Xitoy besib olgan emas, shu Urumchidagi militaristlar Sharq Turkistonni boshqargan. Xarakter jihatdan aytgancha. Militarist davri. Xitoymi militaristlar, ma uchmi militarist. Endi bu Manchu sulasini ag'dirdiganda Sungjung Sanning o'tirib qo'ygan bayrog'i Dalularni haydab chiqarib Junxuani asli keltiraylik. Dalu deganda Mo'ng'ul bilan Manchu deydi. Bularni haydab chiqarib Junxuani asli keltiraylik desa, chegarachilikni aytganda Sadichin Sipilning sirtiga haydab chiqarib etdi. Biz uningki Junxuada bir davlat quraylik degan gap. Ko'zinglar keldimi? Ashunchalik bir ahvol. Haqiqiy Sungjung Sanning bayrog'i shuari, inqilob shuari shu. Chungsulasini ag'dirib bularni Manchu Dongbe haydab etib, Mo'ng'ul haydab etib, biz miyada nima quraylik dedi. Bu ma Yaponiyachi Tomonxuninki belgisi. Endi shu bo'yicha bo'lganda Dalularni shimolga biz haydab etib, biz mustaqil davlat quraylik desa, mana ma Ming sulalasi, mushu Dalu degani Mao Nujin, Mao Dadan deganlari Dalu bo'ldi. Haqiqiy bular Sungjung Sanning qurman degan davlatga mujchilik bir ahvol tushib qoldi. Undan keyin bu Jungo Gongsandangi qurilganda birinchi qurultayda bir narsa demagan. Ikkinchi qurultayda biz shunday nima qurmaymiz, federatsiya davlati qurmaymiz deb aniq yozganda. Shuning uchun bu Gomindangningki Mao Sungjung Sanning shuariga diqqat qilaylik. Yana birisi Gongsandanning shuarimi shunday qilib qo'ygan. Endi bu Jungo Gongsandanning 22-yildagi qarorida Junhua Lianbang Gunhuoga qurmaymiz deb shunday o'tirib qo'ygan. Bu yerda Lianbang Gunhuo qilganda magamni diqqat qiling. Biz Xitoyning bu o'z Xitoy davlatini asliga keltirib bo'lib Mo'ng'ul, Tibet, Xinjiang, Xinjiangda bular mustaqil holda bizga federatsiya bo'lib bizga qo'shildi. Ayni vaqtda Jungo davlati ishchilik osonlik millatlarning o'z huquqini o'z boshqarish va mustaqil davlat qurish huquqini beramiz deb
Kongsandan karar çıkargan. İkinci kurultaydaki karar. Bu ne diyeceğiz? Şarkı Türkistan kitapları bayrak. Bu pulu alaçtalı. Endi yana bir hujjat mana Cankayşininki Cankayşi ölüşünün aldıda deptiken meniki bu adamның bir adeti varken künde hatır defter yazdıken ama onun degende ben ölgenden keyin mening hatır defterimni e'lon qilinglar. Shundan bu Amerikaning Princeton universitetiga topshirib bergan Princeton universiteti Cankayşining hatır defterini e'lon qildi. Xatirasini. Shunday qilganda Cankayşining xatirasini ichida 1942 yılı 12 ayının 31'i. Hem 43 bulduğum bir gün kalganda hem de 1943 yılı Shinsei bizge ötüdüğün boldu. Bu biz şu Manju'nunki şimalda 3000 kilometre muşunçolar yerlerge biz ilk olduk. No, it is stabilized. Yep. Hold it. Don't touch. That is between two scratch. Demek 42 yılı 12 ayının 31'i yazgan xatirasida Shinsei bizga taslim bo'ldi. Bunun taslim bo'lganligi Gomindan qurilib ta bugungacha biz munchilik jihiyaga, munchilik chong territoriyaga ega bo'lmagan biz Dongbuydan 3 yasir shunday cho'ng 3000 kilometr mushtaq yerlarga ega bo'ldik dedi. Ham Shinseining bu bayonoti haqiqiy o'lkaning qurilganligini, Gomindanga militarslarning qarganligini belgili ko'rsatdi. Angıçilik Jungo bu Şarkı Türkistan militarslarning qo'lidagi yerlik Xitoylarning yerlik hokimiyati Gomindanga nimaga qarmaydi. Jungoga, Xitoyga hukumatiga qarmaydi. Ammo Cankayşinikida bu nima taslim bo'ldi? Shinsei biz mujincholar jihiyaga ega bo'ldik deb nihoyatda hayajon buni bizga Xudoyim Alloh bizga mushtaq taqdim qilib berdi, mushtaq cho'ng yani tuproqni taqdim qildi. Demak, menga bu Shinseining Cankayşining bu bayonotini, bu e'lonni mushu bizning haqiqiy o'lka bo'lib qolgan vaqtimiz mushu deb qarasak 43-yili 1-oyning 1 boshlab biz Ro'mga chiqqan. Shu bo'yicha aytgandik. Gerçi onun aldıda Shinsei başqurgan, Yanzıngshin başqurgan bilan u hisob emas. U shu militarslarga o'xshashli bir mustaqil bir ish. Yerlik bir ish. Faqat bizni shu yerlik Xitoylar başqurib qolgan ish, biz Xitoyga qargan ish emas. Mavu 43-yil 1-oyning 1-dan boshlab o'lka hisobida ani qardiq degan gap. Demak, bu yerdagi o'lka ishi qachon boshlandi? Shundan boshlandi. Biraz Bak Harkan'ın temisi intayın boyunca arkadaşlar. Ma buzluq batımız diye. Bunun başka mağalanın ki arkadaşlarımız ki bir koyucu 10 minut sözlep ketetken to ya bunu 10 minut sözlep ketkisip Harkan'dakini tamakniki yani mahsus bir anlamda qanday qaraysizlar? Başına kılayın dedi. Qanday deysiz? Son bir tane qahamdi. Ama tüge de var meni gepim tüge muşu ama. Ele Harkan'dakini sual soraydigan bir narsasi intayın boyun bugungi chiqanning asosiy mazmunidagi eng asosiy qismi hisoblanadi ma'lum birisi-ku. Ya bo'ldi, shu Cankayşining xotirasini mencha shunday hisoblayman. 43-yili 1-oyning 1-i ura. Uning avvalgi Shinsei Yanzıngshinlarni u yerlik militar, yerlik Xitoy bizni boshqurgan bir ish. Igisi yo'q shunday bir ish. Men xarakter jihatdan shu Cankayşining gapi gapda endi bunday aytgan. Savol. Sualını düştün ki soraydıgan. Bundan gepim tügedi. Rahmet Qahat. Oturup anlatayım ona rahmet. Sualını çok düştün ki sorayımız. Çok teşekkür ediyorum. Size de bir plaketimiz olacak. Ümit Başkanım, plaketimiz olacak. Benim ismim var mı yok mu? Minik insan bir
Rahmet, rahmet. Arkasından tağdek altın versek mi erci biraderine? Belki de mesela o tağdek vermiş olmuş. Değerli Hazırım. Profesör Doktor Kadir Eser hocamız o Türkistan ve enerji ile ilgili konuşmasını yapacaklar. Hocamızın da zaten çok acelesi de var. Bir yere gitmesi gerekiyor. ÖSYM'de de görevi var. Hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle benden önceki konuşmacı hocamıza çok yürekten teşekkür ediyorum. Türk dünyasının sevdalıları, çok da vaktinizi almadan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu çalıştayın Doğu Türkistan'ın kutlu davası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve bunun gerçekleşmesinde de Sayın Halit Kanak Başkanımızla birlikte Ümit Hamit Başkanımız, ilgili Türk Dünyası Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu, Uygur Hareketi Yönetim Kurulu ve burada çok değerli bilgiler veren katılımcılara, hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi Doğu Türkistan'ın enerji ve doğal kaynaklarıyla ilgili çok kısa bilgiler arz edeceğim ama onun öncesinde bunun ne kadar değerli olduğunu anlayabilmek için ya da vurgulamak için dünya genelindeki enerjiyle ilgili çok kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Küresel anlamda enerji pandemiye bağlı olarak 2020 yılında arz talep dengesinde %4 azaldı. 2021 yılında ülkelerin ekonomik durumlarıyla birlikte %4.6 arttı. 2022 yılı şu anki zamana göre de 4.6'nın da üzerine çıktı. Yani 2022 yılı sonunda bu tüketim talebi daha da artacak. Bu arada çok da özür diliyorum. Ben slide hazırlamadım. Buradaki Hazirun'un Türkçe anlayabiliyor düşüncesiyle olabildiğince de yavaş konuşmaya çalışıyorum. Yanımda görselim vardı ama onu unutmuşum USB'yi. Şimdi o zaman Çin devletiyle başlamak lazım. Çin devleti dünya nüfusunun %18'ini 2020 rakamlarına göre söylüyorum. %18'ini, dünya ekonomisinin %16'sını oluşturuyor. Dünya kaynaklarının %20'sini üretirken %24'ünü tüketiyor. Ve tükettiği kaynakların da %58'i özellikle kömür tüketimi, yani elektrikle ilgili kömür kaynaklarından kullanıyor. Dünyadaki şu an karbon emisyonu %72'lerde ve bunun en büyük girdilerini sağlayan kömür düşünülürse o zaman Çin'in ürettiğinin yanı sıra gerek tükettiği gerekse ekosisteme ve karbon salınımına ne kadar olumsuz ortada. Bunun daha iyi anlaşılması için belki devletleriyle ilgili çok kısa bilgi verilebilir. Amerika dünya nüfusunun %4'ünü oluşturuyor. Dünya enerji kaynaklarının ekonominin 16'sını ve üretimle beraber %16'da tüketiyor. Yani hemen hemen başa baş ama burada da önemli bir ayrıntı var. Kendi doğal rezervlerinin tamamını da kullanmıyor. O yüzden 10.000 kilometre, 5.000 kilometre, yani Doğu Türkistan'ın da doğrudan içinde yer almasa bile gelecekte dolaylı olarak ilgili enerji kaynakları için onun da bir takım düşünceleri olduğunu söylemek çok da farklı değil. Peki günümüze baktığımız zaman yine geçen yılın rakamlarına göre söylüyorum. Dünya enerji kaynakları ile ilgili %33'ü petrol, %24'ü doğalgaz, %30'u kömür, %4'ü nükleer enerji, %6'sı hidroelektrik ve %2 sadece yenilenebilir enerji. Bugün bazı ülkeler gelecek 10 yıl planlarında işte ekosistem, iklim değişikliği, sera gazlarının salınımı, her ne kadar bunları ön plana çıkararak bir takım sosyal medya, yazılı ya da konferanslar, kongrelerde bunları yapmakla birlikte halen
hedeflerinin de güya %18-20-20'nin üzerinde yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu iddia etseler bile bu çok da rasyonel değil ve gerçekçi değil. Şimdi 2035'e kadar yapılan bir takım simülasyon çalışmalarda öngörüler var, tahminler var. Bu tahminlerden enerji arzının talebe göre, yani enerji beklentisinin %37 oranında artış göstermesi bekleniyor 2037 yılına kadar, 2035-37 arasında. Yine bu tüketimin de en büyük, maalesef en büyük paydaşlarından birisi Çin, ikincisi Hindistan ve bunlarla birlikte OECD dışındaki, yani Batı'ya göre gelişmesini tamamlamamış ülkeler oluşturuyor. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç şu: 2035'e kadar dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin devleti olacak. Yani bunun tamamen tekil ayağını oluşturacak. Avrupa Birliği de doğal gazda aynı şekilde birinci derecede en büyük talepkar olacak. Dolayısıyla bu açıdan bakınca işte günümüzde Doğu Akdeniz'deki doğalgaz, Kafkasya bölgesi ya da dünyanın halen fosil yakıta dayalı enerjilerin ve enerjilerle ilgili geleceğin paylaşılmasında, söz sahibi olunmasında bu mücadelelerin çok da anlaşılabilir olduğunu geçmememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada bu tüketime bağlı olarak özellikle Doğu Akdeniz'de bizim de taraf olduğumuz ve çok ciddi mücadele verdiğimiz doğal gaz rezervleri yakın gelecekteki dünyanın en zengin doğal gaz yataklarına sahip. O yüzdendir ki işte bu emperyal güçler bu doğal gaz ya da enerji yataklarının ya da kaynaklarının sadece pay almakta değil, üretip tüketiciye kadar olan kısmında da söz sahibi olmak istiyorlar. Tabii tüketiciye kadar olan kısım olunca şimdi arz edeceğim Doğu Türkistan'ın neden çok önemli olduğu burada kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi Doğu Türkistan durumuna bakınca gerek iki başkanımız gerek benden önceki konuşmacılar çok değerli bilgiler verdi. O yüzden de ben artık yüz ölçümü, nüfus gibi bir takım standart bilgileri vermeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bugün Çin devletinde 148 çeşit değerli maden var. Bunların 118 tanesi bu kutlu topraklarda. Yani Doğu Türkistan topraklarında 148 madenin 118'i burada. Bunlarla ilgili bir iki örnek vereyim. Örneğin işte bunların arasında ne var? Petrol var, uranyum var, demir var, kömür var, altın, wolfram, tuz, doğalgaz gibi yeraltı, yerüstü inanılmaz zenginlikler var. Doğu Türkistan'ın önemi bununla mı sınırlı? Hayır. Çok daha önemli bir önemi var. Gerek burada Ahmet Hocam aslında bir harita göstermişti. Oradan da bakıldığında ya da işte İpek Yolu güzergahı diye düşündüğümüzde aslında burası şu anki bilinen örneğin Orta Asya, Çin doğalgaz boru hattı, yine Kazakistan, Çin petrol boru hattının geçtiği kadim topraklar. Yani burası aynı zamanda enerji transferinde Çin'in mutlak surette o bölge ya da bu ihtiyacı olan enerjileri karşılamak için açılacağı çok önemli bir kapı. Yani çok üzülerek söylemek isterim ki Çin gelecekteki planları, ki şu anda Doğu Türkistan'da geçen yıla göre petrol ve doğalgaz araştırmaları inanılmaz derecede devam ediyor. Çok dış dünyaya bunlarla ilgili yayınlar, bilgiler paylaşmasalar bile oradaki yeraltı zenginlikleriyle de ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Çünkü Çin dünyanın en büyük tedarikçisi olmak istiyor. O yüzden bu dengeler özellikle şu an yaşanan Rusya-Ukrayna savaşındaki bu enerji nakliyle ilgili kısa ve orta vadede bu güzergah Kafkaslardan oraya kadar etkilenecek. O yüzden de Çin, dikkat ederseniz burada çok değerli siyaset bilimciler, sosyal bilimciler var. İkircikli bir durumla, yani her ne kadar Rusya'nın yanında yer alsa da Ukrayna için de şu an kapıları kapatmıyor. Ki bizim beklentilerimiz, bizim menfaatlerimiz, bizim komşulukla ilgili başka türden bir sürü durumlarımız olmasına rağmen Çin halen bunu bu şekilde
devam ettiriyor. Dolayısıyla Çin'in yakın vadede değil, uzak vadede de Doğu Türkistan'dan vazgeçmesi çok da mümkün gözükmüyor. Ama karamsar olmamak gerekiyor. Neden? Çünkü çok gelişen, hızlı gelişen, hatta şu an kullandığımız teknolojinin gelecek 10 yıllardakinin bile tasarımı yapılıp hatta demolarının çalışıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla teknoloji gelecekte yeniden şekillenme, coğrafyaların yeniden değişimine, yani kısaca teknolojiyi elinde tutanların bu denklemde doğrudan söz sahibi olacağı bir durumda. Çin o yüzden pandemi nedeniyle, benden çok daha iyi biliyorsunuz, pandemi nedeniyle başlangıç şu ana kadar gelen süreçte dikkate aldığımızda bütün ekonomiler kapalıyken işte Mart ayı itibariyle üretime başladılar. Onlar ayrı konular. 2019 verileriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Çok da uzatmak istemem. Doğu Türkistan'daki petrol rezervleri 23 milyar ton. Bu olduğu tahmin ediliyor. Ve bu Çin devleti için toplam petrol rezervlerinin 1/3, %30'unu oluşturuyor. Yine bölgedeki doğal gaz rezervi 16 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Bu da Çin devletinin doğalgazdaki %34 gibi yine 1/3'ünden fazla bir talebini karşılıyor. Aynı şekilde 2,19 trilyon ton bölgede kömür olduğu tahmin ediliyor ki bu Çin'in neredeyse %44 kömür ihtiyacı, ki Çin'in ayrıca elektrik için biraz önce söylediğim gibi %57 kömüre dayalı teknoloji kullanıldığı dikkate alınırsa hem ekosisteme en büyük zarar veren hem de bundan vazgeçme şansı olmayan. Dolayısıyla Doğu Türkistan bu bakımdan son derece önemli. Doğu Türkistan Çin için hem enerji kaynağı hem enerji üretim üslerinden biri ve bu yıl bununla birlikte her yıl Doğu Türkistan'ın aşamalı olarak gelecekteki enerji kaynaklarını hangi sıraya göre ve dünyadaki arz talep dengesini de dikkat alarak, çünkü Çin'in bir özelliği daha var. Çin Amerika'yla teknolojik anlamda baş edebilecek henüz teknolojide değil. Amerika açık ara önde. Ne dersek diyelim, burada şu an vaktimiz olmaz, bununla ilgili konuşamam ama şunu söyleyeyim. Çin bunu bildiği için bazı kaynaklarda tekil olmak istiyor. İşte Çinko. Türkiye'de mi var? Türkiye'deki Çinko'nun değeri 1 milyar mı? 1,5 milyar veriyor. Dünya genelinde tekelleşmeye gidiyor. Çok kritik madenler, elementler ya da rezervler için. Bir de çok yoğun bir dolar rezervi olduğu için bunu yapabilecek gücü var. Kendini tek çıkar yolu da olarak da onu görüyor. En azından bazı kalemlerde tek söz sahibi ben olayım. Dolayısıyla denklemi ben kurayım. Bu çok kritik. Şimdi 2020 yılı istatistik verileriyle ilgili Çin son 70 yılda Doğu Türkistan bölgesine toplam %24'lük bu enerjiyle ilgili yatırım yapmış. Ve halen dediğim gibi petrol, doğalgaz başta olmak üzere arayışlar devam ediyor. Dolayısıyla Çin'in istikrarlı büyümesini ya da varlığını tüm mezalimlere, zulümlere karşı sürdürebilmesi için biraz önce çok değerli konuşmacı hanımefendi de söyledi. Dünyanın her yerinde, ki ben de birçok gördüm, enstitülerde bunların nasıl çalıştıklarını, oralarda nasıl kendilerine yönelik algılar oluşturduklarını. O yüzden de Doğu Türkistan'ın bu kutlu davası için mutlaka bu gerçekleri göz önüne almamız gerekiyor. Bu enerji varlığını bilmek yetmiyor. Çok yüksek teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Teknoloji transferiyle değil, inovasyonla bunu yapmamız gerekiyor. Yine hocalarımın arz ettiği gibi oralarla kültürel bağlar asla olmadan olmaz. Çünkü doğrudan diyaloğun ilk kapısı o. Ancak çok ivedi olarak teknolojik çalışmalar, çalıştaylar, konferanslar, oradaki bu doğalgaz, oradaki bu petrol, oradaki bu yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle ilgili hem de dünya genelinde bunu çok yüksek sesle duyurmamız gerekiyor. O kelimeyi çok da kullanmak istemiyorum, diaspora, ama bizim maalesef bütün Türk dünyası olarak buna şiddetle ihtiyacımız var ve bundan sonraki süreci bu şekilde takip etmemiz son derece önemli.
Bu çalıştayın belki de bir kıvılcım olmasını, bir başlangıç olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyor ve bu kalabalıkla ilgili Nihal Atsız'ın bir şiirindeki dizelerle aslında bu bir selamlama. Bu salonun içinde olanlar ve olmayanlar. Ahmet Hocam'dan biraz ilham aldım. Diyor ya, gönülleri birleşenler, selam sizlere. Uzaklarda dertleşenler, selam sizlere. Saygılar sunuyorum. Evet, hocamıza teşekkür ediyorum. Kıymetli hocamıza da bir plaket vereceğiz. Halit Başkanımı ve Ümit Başkanımı buraya davet ediyorum. Şöyle tutalım. Hocam vakit çok kısa, o yüzden biraz kısa Ağzına kestik. sağlık, çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Tamam mı? Çok aziz. Söyleyelim. Assalomu alaykum qarindosh. Hozir tamoq vaqti bo'lib qoldi. Tushlik tamoqimiz boshqa hoteldan keyin vaqti. Qani, barabar. Tamoqdan keyin keyin qaytib qolsak bo'ldi. Hammalar ko'p rahmat. Tamoqda yemek Türkçe. Yemek zamanı. Tamam. Eğer tezrak verip çıksa, tamak vaktimizden 15-20 minut ötküzüp kaptıkken tolu deyip mahmut tarzını değil. Erkim büfe. Bırak. Hatır çıkmayı
Bitmedi ki. Bitiremedik. Daha aradayım, yemekten çıktım. Bilgisayar önüne diye girdim öyle. Nasıl gidiyor peki ya? Gidiyor işte. Şimdi 3. kameraya geçtim. Kontrol abi.